Merhaba güzeller güzeli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi harika bir Bangkok akşam üzerinde birazdan gün batacak. Benim evime, benim güzel çalışma masama konuk oldunuz. Hepiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Çok güzel çayınızı kahvenizi alın. İstiyorsanız yiyeceğinizi yemeğinizi alın. Arkanıza yaslanın. Şöyle bir yastıklarınızı yerleştirin vesaire. Rahat edin. Keyfinize bakın. Hem şöyle güzel bir stres atacağız sizlerle birazdan. Hem güzel enerjilerle dolup taşıyacağız hem de bir dilek açılımı yapacağız. Evet, bugün içimden böyle geldi. Şimdi sizler için 3 tane deste ayarladım ve onları çok güzel kodladım şifa frekansıyla birlikte. Birazdan destelere yakın çekim yapacağız arkadaşlar. Konumuz bir dilek tut açılımı olacak. Yani şöyle, sizlerden tek isteğim bir tane niyetinize, dileğinize odaklanmanız. Yani hayatta olmasını istediğiniz o şeyler neyse, birkaç dilek de olabilir tabii ki ama bence benim tavsiyem her zaman için bir dileğe odaklanmak en iyisidir. Enerjileri daha da güçlendirmek ve odaklamak için. O yüzden niyetinizi, dileğinizi lütfen şimdiden belirleyin ve destelere baktığınız zaman hangi destenin enerjisine, belki rengine, desenine çekiliyorsanız ya da her destenin küçük bir mesajı var altında yazı olarak. Belki de o mesaj sizi çekecek. İlk gözünüze kestirdiğiniz deste aslında en doğrusudur her zaman. O yüzden tek isteğim sizlerden bu çalışma boyunca önce destenizi seçmeniz, sonra da açılım boyunca o niyetinize, o dileğinize odaklanmanız arkadaşlarım. Ben de hem çalışma boyunca açılımdan gelen yorumlara bakacağım, o alandaki enerjiler nelerdir, o dileğinizin tezahür etmesi için varsa hani bir blokajınız, belki farkında bile olmadığınız ya da kendinize bile belki söyleyemediğiniz bir engel, bir kısıtlı bir düşünce bakış açısı varsa hem onların şifası için güzel çalışmalar yapacağız açılımda. Hem sohbet, muhabbet, bir yandan işte nacizane hayat koçu gibi sizlere elimden geldiğince pozitif enerji ve destek vermeye çalışacağım. Açılımda çıkan mesajlarınıza göre. Böyle güzel bir açılım yapmayı planlıyorum. Hazırsanız şimdi mumlarımı da yaktım. Çok romantik, hoş bir ortam var. Birazdan kamerayı değiştireceğim ve desteleriniz sizi bekliyor arkadaşlarım. Çayınız, kahveniz de hazırsa hadi gelin hemen başlayalım. Evet, güzel arkadaşlarım, gördüğünüz gibi muhteşem bir lotus çiçekli örtümüzü de serdik. Onun üzerinde de desteleriniz var. Bakın mumlarımızı da yaktık sizin için, size güzel enerjiler versin diye. Lotus çiçeğimizin de ışığını açtık. Birazdan güneş batacak artık. Şöyle manzarayı da size göstereyim. Birazdan hava kararır artık açılım boyunca. Ve burada da güzel destelerimiz sizin için hazırlandı. Güzel enerjilerle kodlandı. Hemen şöyle birazcık bilgi vereyim. Bu birinci destemiz arkadaşlarım. Üzerinde saflık yazıyor. Bu ikinci destemiz. Sihirli geçiş kapısı, sihirli kapı anlamına gelen bir yazısı, mesajı var. Bu üçüncü destemiz. Bu da saf niyet, saf istek anlamına gelen üçüncü destemiz. Birazdan sessiz kalacağım ve bir bakın hangi deste sizi çağırıyor, hangisinin enerjisine çekiliyorsunuz. Destenizi seçin. Evet canım arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Şimdi birinci grupla başlayacağız öncelikle. Bakın şu güzel kapak resmini seçen arkadaşlarım için çok da severim unicorn resmi. Ve saflık yazıyor üzerinde arkadaşlar. Lütfen niyetinize odaklanın. Bütün açılım boyunca niyetinize şöyle güzel enerjiler aksın inşallah. Ben de TETA'da aynı zamanda şifa enerjisi, koşulsuz sevgi göndereceğim niyetinizin, dileğinizin alanına. Şöyle güzelce sizi temsil eden, daha doğrusu niyetinizi temsil eden resmi şuraya koyalım. Ve şimdi hazırsanız başlayalım. Önce güzel enerjilerle, 528 ses frekansımızla güzelce şöyle bir alanı temizleyelim.
En yüksek hayrınıza olacak şekilde, Allah bardağımıza da çarptık. Şurayı biraz daha ileriye koyalım. Neleri görmemiz gerek, neleri bilmemiz gerek? Bu dileğin gerçekleşmesi için var mı bizim elimizden gelen bir şey? Bize düşen başka neler var? Engeller varsa nelerdir? Çözümü nelerdir? Bu dileğin enerji alanı nasıldır? Ne kadarını görüp hissedebilirsek? Evet. Şimdi bakalım, önce bir güncel enerjilere bakmak istiyorum. O yüzden klasik destemi elime alıyorum. Sizler de arkadaşlarım niyetinizi, dileğinizi lütfen içinizden şöyle bir geçirin. Niyet edin, neyi bilmem gerek? Alanda ne var? Nelerin farkına varabilirim? Bu dileğimin tezahür etmesi için diye şöyle bir açılım için niyette bulunabilirsiniz. Bakalım alanınızda neler var arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Dileğiniz bir aşk olabilir, ruh eşi olabilir, işle ilgili herhangi bir şey olabilir. Çok daha bambaşka bir mevzu olabilir arkadaşlar. Belki bir şeyin çözümlenmesini istiyorsunuz. Belki bir derdiniz var artık, cevaplanmasını istiyorsunuz ve hani çözülüp gitmesini arzuluyor olabilirsiniz. Ya da hayatınıza bir şeyin gelmesini istiyorsunuz. Ya da bir şey sahibi olmak istiyorsunuz. Her şey olabilir. Peki buna engel olan neler var? Alandaki enerjiler bunu nasıl destekliyor? Hadi gelin bir bakalım şimdi. Evet, hazır mıyız? Ben de şu an heyecanlandım sizin adınıza da. Evet, bakalım neler var arkadaşlar. Evet, çok enteresan bir kombinasyon geldi. Enerjiler akmaya başladı. Hissediyorum şu an. Hazır mısınız? Devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle destemizi kenara koyalım. Ve şimdi şu güzeller güzeli dolunay kapaklı destemden gene ikinci sırayı çekeceğiz. Tekrar niyetinize odaklanın. En güzel destekleyici enerjiler sizin olsun. Güzel arkadaşlarım, neyse bu dileğiniz. Önündeki engeller açılsın. Kolaylıklar gelsin hayatınıza. Ve bu alanda bizim neyi bilmemiz gerek? Hangi konularda bir farkındalığımız artabilir? Varsa engeller nedir? Neleri değiştirebiliriz? Nasıl destekler, kolaylıklar görebiliriz? Hadi bakalım. Evet. Evet, oldukça enteresan bir açılım oluyordu. Gerçekten çok ilginç. Hadi bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar. Son sıranızı da bu güzel destemden, Wisdom Oracle destemden çekeceğim. Başka neleri bilmemiz gerek? Başka neleri görmemiz gerek? Alıp kabul etmeye hazırız. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Niyetimiz, dileğimiz için. Nedir bize düşen? Destekleyen enerjiler nelerdir? Varsa engeller nelerdir? Nasıl aşılabilir? Hadi bakalım. Neler var bakalım başka? Evet. Bakalım bir yandan da kontrol ediyorum. Hepsini ekran alıyor mu diye. Tamam. Çok enteresan bir açılım gerçekten arkadaşlar. Çok güzel ve çok derin enerjiler akmaya başladı. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bizde desteden bol ne var arkadaşlar? Masa yetse daha da çok açacağım hatta sizler için. Evet, şimdi bir tane de bu desteden almak istiyorum. Başka ne mesaj alabiliriz? Şöyle bir destek mesajı olsa neler olabilir başka? Hangi destek mesajları gelebilir? Hangi farkındalıklar gelebilir? Var mı önümüzde bizi destekleyen güzel enerjiler? Şöyle dileğimiz tez zamanda gerçekleşsin.
kolaylıkla olsun dedik ve şu olsun istiyorum sizin için. Wow, ilginç. Tamam. Of, çok güzel geldi arkadaşlar. Birazdan hepsine sıra gelecek, merak etmeyin. Ve sizler için bilmiyorum ki dileğiniz nedir ama bu benim çok sevdiğim bir aşk destem arkadaşlar. Buradan da aşkla ilgili özellikle bekar arkadaşlarım için ya da bir ilişki başlangıcında olanlar ya da ilişkisi var ama kafasında soru işaretleri olanlar için şöyle bir tane de buradan çekeceğim şimdi. Hazır mısınız? Şöyle. Tamam. Bunu secret yapıyorum. Bu böyle gizli kalsın. Bakalım onu sona bırakalım. O da orada yerini alsın. Son bir kart daha çekeceğim. Merak etmeyin. Biliyorum sabırsızlandınız. Siz de, ben de çok sabırsızlandım şu an. Ama şu güzel destemden de bir melek mesajı çekmek istiyorum sizler için. Çok güzel bir melek destesi bu arkadaşlar. Şöyle kitapçığını şuraya koyalım. Evet. Şimdi bu melek mesajlarını da ben çok seviyorum. Biraz deste karışmış. Birazcık toparlayalım. Şöyle. Tamam mıdır? Tamam. Harika. Bakar mısınız? Bunun da kapak resmi bir lotus çiçeği. Önüm arkam sağım solum lotus gerçekten de. Bayılıyorum bu çiçeğe. Hadi bakalım. Buradan da bir melek mesajı gelsin sizin dileğinize. Hazır mısınız arkadaşlar? En yüksek hayrınıza şöyle destekleyici bir melek mesajı istiyorum sizin için. Evet, şu olsun. Şu olsun bakalım. Bu da kapalı olsun. Bu iki tane secret kartınız. En son açalım bunları. Teşekkür ederim. Bunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, birazcık ara verdim, kapı çalındı sandım ama halüsinasyon herhalde oldu. Yanlış duydum. Neyse, tekrar masamın başındayım. Şöyle güzelce bir enerjilere bakalım. En yüksek hayrınız olsun inşallah alacağımız mesajlar. Hazırsanız çayımızdan, siz de çayınızdan kahvenizden bir yudum alın ve başlayalım birazdan arkadaşlarım. Evet, şimdi öncelikle güncel enerjilere bakmak için ilk kartlardan bir destek mesajı istiyorum sizler için. Ve mesaj çok net kendini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi her zaman dediğim gibi bu birinci grubun kolektifine şu an bu yorumları yapacağım için her cümle herkese hitap etmeyebilir. O yüzden siz bir bakın, ben ard arda sıralayacağım şimdi içimden geçenleri. Hangi cümle sizin kalbinize dokunuyorsa onun doğru olduğunu hissedersiniz zaten. Üst bilinciniz onu hisseder. Ve size uyanları alıp kabul edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Uymayanları boş verin gitsin arkadaşlar. Şimdi alanınızda bir aciziyet enerjisi var. Siz acaba son dönemlerde çok mu desteksiz kaldınız? Bakın gelen kartımıza Yıldız Beşlisi geldi arkadaşlar. Şöyle görülebiliyor mu acaba? Evet. Bakın burada iki kişi var. Yaralı bereli, aciziyet içerisinde evlerine doğru gidiyorlar ama çok hani yalnızlık hisleri var burada. Şimdi bir aciziyet enerjisi içinde misiniz? Bir çok içinizi burkan bir yalnızlık duygusu içerisinde misiniz son zamanlarda arkadaşlarım? Tabii ki çok yaralı bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Çok toksik bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Hatta bir yakınınızı kaybetmiş bile olabilirsiniz ya da hayatınızdan birisi çıkmış olabilir. Finansal anlamda çok zor dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Çok içiniz sıkılmış olabilir. Bu geleceğin enerjisi değildir. Hep dediğim gibi benim açılımlarım o şekilde oluyor genelde. Tabii ki yani istisnalar olabilir ama bu yakın geçmiş ve şu anki mevcut ruh halinizin bizim şu anki Bangkok'taki bu çalışma masasına yansımış halidir. Ve hani modunuzun belki çok yüksek olduğunu söyleyemeyebiliriz. Siz daha iyi bilirsiniz. Birazcık üzülüyor olabilirsiniz bir şeylere arkadaşlarım. Belki bir maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz. Dediğim gibi sevdiğiniz birisini belki kaybettiniz. Ben onu çok düşünmüyorum ama bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz.
Ve bu bir niyet açılımı, bir dilek açılımı olduğu için o alandaki enerjilere baktığımızda açıkça hani söylemek gerekirse bakın diğer enerjilere şu an yan gözle bakıyorum ama çok güzel enerjiler var ilerleyen kartlarda. Ama anlık olarak şu an röntgeninizi çekecek olsam belki de o niyetinize, o içinizden geçirdiğiniz dilek her neyse arkadaşlar, ona kendini çok layık hissedememe, çok da umutlu olmama, hani hep başkaları sanki o neyse o dileğiniz ona sahip olabilir ama size gelince sanki hayatın hani bana garazi mi var? Niye hayat bu kadar adil değil? Bilmiyorum bu grupta mısınız? Böyle diyenler grubunda mısınız? Biraz böyle şikayet enerjisi ama daha çok da kurban psikolojisi deriz ya, çok popüler bir laf ama gerçekten öyledir. Hani çok sorumluluk almayız. Şimdi iki yönlü söylüyorum. Birincisi çok sorumluluk almayız. Hayatı suçlarız. Ya hayat zaten çok hiç adil değil. Herkesin hayali gerçek olur ama benimki hiçbir zaman olmayacak. Zaten ben de yani hiç hak etmiyorum ki herhalde onun gerçek olmasını gibi bir ruh halinde olabilirsiniz. Ya da arkadaşlar çok çabalamışsınız ve belki de hayal kırıklığına uğradınız. Belki ucuna kadar geldiniz. Bu bir ilişki de olur bakın. Başka bir şey de olur. Belki bir başarısızlık oldu iş konusunda. Emeklerinizin karşılığını alamadınız. O yüzden biraz hayata küstünüz belki de. Ya da işte ilişki istediğiniz gibi gitmedi. Hatta belki büyük bir yıkım oldu, bir hayal kırıklığı oldu. Birazcık ağır enerjisi olan bir karttır çünkü. Ama hiç merak etmeyin, bu hani anlık bir enerji sadece arkadaşlar. Merak etmeyin, birazdan bunu şimdi şifalandırmaya başlayacağız. Ya da dediğim gibi ilişki hani sizi üzmüştür ve artık kalbinizin kapısını kapatmışsınızdır. Ve bu kartları da işte bu desteği seçerken belki de bir aşka niyet ettiniz. Dileğiniz aşk üzerine, ilişki üzerineydi. Ama içten içe kalbinizin sızısı o kadar hani güçlü ki belki de o dileğinizin enerjisini bile bastıracak kadar bir hayal kırıklığı, bir hani yorgunluk, bıkmışlık enerjisi olabilir arkadaşlar. Ki yanındaki kart da birebir hani ikiz kardeş gibi geldi. İkisinin enerjisini ben benzetiyorum ama bu kartta biraz umut enerjisi de vardır açıkçası. Bakın şimdi gerçekten bir şeyler için üzülmüşsünüz. Bir yıkım hatta maddi ya da manevi her konuda olabilir. Siz biliyorsunuz hangi konuda olduğunu şu an bence. Ya da hiçbir şey yaşamamış olsanız da umudunuz yok belki de bu açılıma otururken şu an. Çayınızı kahvenizi yudumluyorsunuz ama hani öylesine dinliyorsunuz. Ya bu hayali ben diledim ama nerede beni bulacak gibi bir enerjiyle şu an dinliyor olabilirsiniz. Ve bakın yanında gelen kart ise arkadaşlar, bu kart aslında yani şöyle gelse belki daha iyi olabilirmiş. Bakın şöyle. Çünkü burada bir deneyim yaşanmış, bir hayal kırıklığı yaşanmış ve siz bir şeylere kendinizi kapatmışsınız arkadaşlarım. Burada birazcık duyguları bile bir böyle kalın bir kafesin içine koymuşsunuz. Artık bir daha hiç aynı duyguları hissedemem. Bu kadar yıkımdan, bu kadar hayal kırıklığından sonra bir daha o konuda hiçbir zaman o kadar coşkulu olamam demişsiniz ve daha sonra da böyle bir kurban psikolojisine girmiş olabilirsiniz. Ve bu kart şu açıdan biraz umut taşıyor bence. Çünkü bakın dışarıda şurada bir pencere var. E, tabii ki bu benim kendi yorumum. Dışarıda akan bir hayat var bakın. Şöyle göstereyim size. Şunu koyalım şöyle. Bakın dışarıda akan bir hayat var arkadaşlar. Siz bunun farkındasınız en azından. Aslında gözünüzü kulağınızı kapatmıyorsunuz. Dışarıda akan bir hayat olduğunu biliyorsunuz. Umut olduğunu biliyorsunuz. Her ne kadar biraz şöyle bir dönemin içinde olsanız da ya da modun, ruh halinin içinde olsanız da burada bana şöyle diyen birisi var. Ya Sibel Hanım öyle diyorsun da hani o kadar benim kalbim kırıldı ki ben kendimi şöyle bir geri çektim artık. Evet, bu hayal konusunda da umutlarım hala var. Ama biraz düşünme dönemine girdim. Buradaki kişi çok da akıllı birisi arkadaşlar. Hava grubunu da çok temsil eder. Belki hava burcu olma ihtimaliniz de var bu arada. Ama toprak da olabilirsiniz. Her neyse bu önemli değil. Ama burada bir hava enerjisi ağır basmış üzerinizde bu son zamanlarda. Ve hava grubu biliyorsunuz düşünme, zihin, kararlılık, kafada bir şeyi evirip çevirmek, tam da onu yansıtan bir kart. Yani bir sonraki adımınızı gerçekten de temkinli atmak istiyorsunuz. Acele etmek istemiyorsunuz. Bir şeylere üzülmüş, kırılmışsınız, belki hayal kırıklığına uğramışsınız. Artık bundan sonra şu hayal de her neyse o konuda gerçekten de biraz ürkek bir haliniz var. Ama aynı zamanda da çok haklısınız. Çünkü dediğim gibi hani ince eleyip sık dokumak istiyorsunuz ama bu sizi biraz da mükemmeliyetçiliğe itebilir arkadaşlar. Çünkü bu kişi
Her ne kadar dileği olsa da, hatta bakın ellerinde sanki dua eder gibi böyle birleştirmiş. Evet, umudu var ama biraz yorgun, dinlenmek de istiyor. Eski hayal kırıklıkları da bakın şuradaki kılıç yatağın altında. Onu da unutmuyor. O yüzden de hani her şeyin farkında ama temkinli olmak istiyor. Bir daha hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyor. Yani haklısınız. Kim bilir ne yaşadınız arkadaşlarım. Fakat ben derim ki yani kalbinizi kocaman açın. Hayatın mucizeleri asla bitmez. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden sizin şuradaki bu dileğiniz konusunda da olabilir bu hayal kırıklığı. Defalarca denemiş olabilirsiniz dediğim gibi. Ya da sadece inancınızı belki yitirdiniz. Sizin için şöyle çok güzel bir e, neydi bu taşın adı? Rainbow Crystal sanırım. Gökkuşağı kristali. Bakın çok da güzel, harika bir taş. Gerçekten şifasına da çok inanıyorum ve hayatımda da çok deneyimledim bu taşın şifasını. Şimdi şu iki kart birbiriyle çok benzer olduğu için şöyle üzerine koyalım. Tamam mı güzel arkadaşlarım? Şöyle güzel bir alanınıza aksın. Alıp kabul ediyorum diyebilirsiniz. Siz zaten alıp kabul etmeden hiçbir şey size etki edemez. Özgür irade diye bir şey var çünkü. O yüzden bu kalp kırıklığınıza, bu aciziyet hissi, bu layık görememe hissi, yalnızlık, çaresizlik, belki desteksiz kalma durumlarınıza, bu içinden geçtiğiniz bu düşünceli hallerinize şöyle güzel bir enerjiler aksın Yüce Yaradan'ın izniyle inşallah. Siz burada birazcık enerjinizi toplamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Öyle hissediyorum şu an. Hepinizi kapsamayabilir ama bu dediklerim. Kimisinin gerçekten de çok enerjisi up seviyede olabilir. Hiç sorun değil ama bazı arkadaşlarımız hala kalbi o kadar çok sızlıyor ki her ne kadar bu niyetlerine inansalar da adım atmak isteseler de şu an beni dinlemeniz bile zaten umudunuz olduğunu gösterir arkadaşlar. Ve birazcık dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Acele etmeyin. Sizin biraz daha sakin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor olabilir arkadaşlarım. Çünkü bakın biraz gücünüzü topladıktan sonra siz gene o eski, o savaşçı, o güçlü halinize geri döneceksiniz. Bakın tekrar bir hava grubu geldi ve bu sefer de şövalye kartımız geldi. Çok severim bu kartı. Bakın ne kadar dört nala gidiyor. Tamamen bir hareket enerjisi. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğimi de bilemedim. Ekranı da çok göremiyorum çünkü. Şöyle. Yani eğer ki biraz zaman verirseniz, ha diyeceksiniz ki Sibel Hanım zaten uzun zamandır bekliyorum nasıl yani zaman vermek derken, burada sizin birazcık o kalbinizin birazcık şifalanması gerekiyor arkadaşlarım. Bakın bu açılım boyunca bile şifalanır. Hani Allah'tan biliyorsunuz şifa zaten yüce yaratıcıdan. Biz niyetimizi ortaya koyduk. O güzel kalbiniz birazcık şifalansın. Acele etmeyin, biraz sakin. Ama ilerleyen dönemlerde de o kadar güzel ayağa kalkacaksınız ki bu size destek olmak için gelen bir kart olduğunu hissediyorum şu an. Şövalye, kılıç şövalyesi geldi. Çok güzel harekete de geçeceksiniz. Ve bu niyetiniz için gerçekten de aksiyon almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Çok kararlısınız. Aslında her zaman kararlı olmuşsunuz siz. Hep ne istediğinizi bilen birisi olmuşsunuz. Ve bakın muhteşem bir kart geldi. Çok severim. Şöyle alalım. Bakın yıldız kartı geldi. Şöyle de kapatalım üzerinde. Sonra YouTube'dan bir şey olmasın, başımıza hiç gelmesin. Bakın buradaki kişi sizi temsil ediyor. Benim hissettiğim şey bu sizin gerçek haliniz. Ama siz ne yaşadıysanız arkadaşlarım, olur öyle bazen. Bir yıldızızdır biz. Çok ışıklıyızdır. Çok özgüvenimiz yüksektir. Ama bir şeyler olur hayatımızda. Kayıplar, hayal kırıklıkları, acılar, yalnızlıklar, çaresizlikler vesaire vesaire. Böyle bir düşünce sürecine gireriz. Uzanırız şöyle bir yatağa. Bütün böyle hayatımız böyle bir film şeridi gibi akar gözümüzün önünden. Ve tüm bu yaşadıklarımız bizim bu ışığımızı aslında söndürmez arkadaşlar. Biz her zaman ışığımızı yaymaya devam ederiz. O güzel enerjimizi. Fakat yani biraz üzerimize tozlar atılır. Hani öyle söyleyeyim. Azıcık pas tutarız. Bakın şu karttaki gibi. Hani şu sizin bakın gerçek haliniz, ışıklı haliniz aslında. Fakat tüm o yaşadıkları, hayal kırıklıklarınız böyle üzerinize bir nasıl diyeyim? Hani o kurban psikolojisinin o ağır yorganını üzerinize atan hani depresyon hırkası deriz ya. Hani sanmayın ki bu sizin gerçek haliniz. Bu geçici bir hal arkadaşlarım. Bu yaşadığınız hayal kırıklıkları, işte belki pişmanlıklar, belki yalnızlıklar, belki çaresizlikler. Ama sizin gerçek haliniz bakın. Bu sizin bence kişilik kartınız. Bilmiyorum gerçekte kişilik kartınız hangisi ama ben sizin şu an kişilik kartınızın ve hatta ruh kartınızın bu star kartı yani bu yıldız kartı olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir bolluk bereket enerjisidir.
çok büyük bir parlama, görünür olma enerjisidir arkadaşlarım. O hayaliniz eğer içinde bir kişi varsa o hayalin, yani bu bir aşk ilişkisi vesaire üzerine bir hayalse eğer çok görünür olacaksınız. Kadın ya da erkek enerjiniz o kadar parlayacak ki arkadaşlar bir ortama girdiğiniz zaman ki yeter ki siz şu enerjiden çıkın eğer ki böyle bir enerjideyseniz ki zaten o alan şu an şifalanıyor. O kadar parlayacaksınız ve o kadar dikkat çekeceksiniz ki bu çok güzel bir şey yani bence. Ve bolluğunuz, bereketiniz de artacak arkadaşlarım. Ve o hayalinize aslında ulaşmanız bence çok çok mümkün diye hissediyorum. Bakın gerçekten kartlar hani ne gösteriyorsa onu söylemek istiyorum size. O hayalinize ulaşmak aslında çok sandığınızdan bile daha kolay. Yeter ki bu yıldız enerjinizi tekrar açığa çıkarın. Öyleyse bunu da biraz güçlendirelim. Bu belki birazcık düştü son zamanlarda. Bu güzel yıldız enerjiniz. Oraya da şöyle güzel bir ametis taşımızı koymak istiyorum. Çok severim. Bakın muhteşem de parlıyor. Şöyle tam üzerine olacak şekilde koyalım. Siz de alıp kabul edebilirsiniz. O güzel ışığınız, zaten size ait olan o güzel özgüveniniz tekrar parlamaya başlasın. Tekrar o bolluğunuz, bereketiniz artsın ve artık şu enerjiler, şu dipteki enerjiler silinip gitsin ve hareket enerjisi gelsin ve gerçek siz yeniden ortaya çıksın ve çıktı bile diyoruz arkadaşlar. Ve bakın şimdi hayalinizin önündeki engellere de bakacağız aynı zamanda. Ne kadar tabii kartlar gösterirse. Bakın burada bir bırakma enerjisi var. Şimdi bir hayaliniz var. Evet olsun istiyorsunuz. Bu bilmiyorum nedir ama tabii ki bu kartlarla bağlantılı. Burada derin hayal kırıklıkları var çünkü arkadaşlarım şu kartlarda. Ve bu kartta der ki yani bir şeyi de artık bırakman gerekiyor. Şimdi eğer ilişki istiyorsanız ama hep derim ya eski partnerle iletişime devam ediyorsanız, aralarda bir stalk yapıyorsanız, hani aklınızı çok meşgul ediyorsanız onu belki bırakmanız gerekiyor. Ya da hani yeni bir iş istiyorsunuz ama araştırma yapmıyorsunuz ve hala eski işinize belki devam ediyorsunuz. Haklısınız hani bir işi kolay bırakmak çok zor hani bu Türkiye ortamında şu an. Ama yeni bir iş içinde ufacık da olsa bir risk belki almıyorsunuz. Burada bu kuşun artık uçma vakti gelmiş arkadaşlar. Bir şeyler yıkılıp dökülmüş. Bakın o kadar da güçlü bir enerji ki bu biraz daha hani yumuşakça diyeyim değişim enerjisi ve artık bırakma zamanının geldiğini gösterir. Ama bakın şurada yıkılan kuleye eşdeğer bir enerjidir. Eğer siz şimdi bırakmazsanız bırakmanız gereken şey her neyse yakında çok büyük bir değişim patlayacak. Asla korkmayın. Hepsi pozitif arkadaşlar. Benim açılımlarımda hiçbir zaman ne bir karanlık enerji ne bir negatif şey asla olamaz zaten. Her şey olumlu anlamdadır. Olumlu anlamda çok güzel bir değişim olacak. Ama hani bu kadar beklemektense çünkü olumlu bir değişim de olsa bu sarsıcı olacaktır sizler için. O yüzden ufak ufak bakın hala ağzınızda da gaganızda tutuyorken şu güzel incir dalı mı acaba bu? İncir yaprağı mı bilmiyorum ama asma yaprağı da olabilir. Hala böyle güzel umutlarınız, enerjileriniz varken şu konfor alanından artık gerçekten de çıkmanın zamanı geldi. Eğer siz çıkmazsanız inanın hayat sizi bir şekilde silkeleyecektir arkadaşlarım. Yani bende de öyle olmuştu hayatımın bir döneminde. Şimdi çok detaya girmeyeyim ama hani toksik bir ilişkinin içerisinde bırakamıyorum, bir türlü ayrıl barış olmuyor ve ne yazık ki mesela hayat beni sağlıkla sınadı. Artık o kadar ucuna geldim ki özdeğersizliğin, kendime ihanet etmenin vesaire vesaire bir sürü başka şeyler de var tabii ki. Ve hayat beni resmen ben ona tabii ki hediyem diyorum mesela yaşadığım şifa sürecine geçmişteki. Ama o benim en büyük silkeleyicim oldu. Resmen bir kriz. Bakın kriz kartıdır bu. Resmen yıkıldı yani. Dallar çatladı, şimşekler çaktı ve hepsi benim hayrıma oldu. Ama bu kadar hani büyük bir değişim olmasındansa ki olacaktır da hani öyle görünüyor çünkü alanınızda. Hepsi sizi silkelemek için siz şimdiden bırakın. Neyi inatla hani tutuyorsunuz arkadaşlar? Alanımızda bu hisler çok kuvvetli. Bu zamanın enerjisi de sanırım bırakma enerjisi olduğu için ana konumuz bence bütün evrensel bir konu bu. E, Bazı şeyler de artık hızlandığı için arkadaşlarım belki de korkularımızdan dolayı sımsıkı yapışıyoruz. Sımsıkı yapışıyoruz ama neye yapıştığımıza bile hani bir bakmamız gerek. Size hizmet etmeyen bir şeyler vardır burada ve bu tatlı bir uyarı olarak alabilirsiniz. Bakın. Belki de hani buna yapışıyorsunuz. Bakın burada bir acizlik enerjisi var. Hani yapamam ki, edemem ki. Ya artık herkes de şöyle
o kadar emek harcadım ama olmadı, artık daha ne yapayım diyorsunuz. Ama bu açılımı dinlediğinize göre sizin hala bir umudunuz var. Bu kartta da bir umut var. Ki harekete geçme enerjisi sizi bekliyor hemen kapıda ve sizin zaten ışığınız bir yıldız gibi parlarken arkadaşlar, sizin belki de sadece şu enerjiden kesin olarak çıkmaya ihtiyacınız var. Yani alanınızda o bir blokaj olarak görünüyor olabilir. Ve dediğim gibi eğer ki ilişki için bu açılımı yaptıysanız, niyetiniz bir aşk ilişkisi ise gerçekten de eskiyle olan bağınızı artık koparmanız gerekiyor olabilir. Yani bırakmanız gereken şey belki de odur. Evet, yani siz bırakmazsanız inanın bana hayat size bir şekilde bıraktırabilir. Çünkü hayat gerçekten de bizim en yüksek hayrımıza aslında hizmet ediyor arkadaşlarım. Bütün planlar bunun için. Ve bakın, yani sıradaki karta bakın. Bu kartın da enerjisi birazcık şunlarla bağlantılı. Siz gerçekten de bakın, kalbiniz o kadar bir şeye incinmiş ki buz tutmuşsunuz arkadaşlar. Belki aynı şeyi hissetmişsinizdir siz de zaten. Hani buz tutma kartı, buz kartı. Bakın burada duygularınız, hisleriniz, belki de güveniniz gerçekten çok sarsıldığı için, yani ciddi anlamda burada bir kalp kapatma durumu var arkadaşlarım. Yani şöyle yanına da koyabiliriz hatta. Şöyle. Üçü de aşağı yukarı benzer durumlar. Yani yerden göğe kadar da haklısınız. Sizi kim kırdı, kim incittiyse hani böyle içinizdeki bir şeyleri dondurmuşsunuz. Ve bakın, hani ölüm uykusu derler ya, değil tabii ki ama derin bir geri çekme dönemine girmişsiniz. Geri çekilme dönemine girmişsiniz. Çünkü yani kalbinizdeki o tüm o güzel hevesler, o güzel umutlar, heyecanlar bir sebepten dolayı, bilmiyorum ne olduğunu ama, buz tutmuş arkadaşlar. Buz tutmuş. Ama inanın ki bu buzları eritmek de aslında bizim elimizde. Yeter ki işte biz ışığımızı hatırlayalım, o içimizdeki güzel enerjileri hatırlayalım. Biraz emek sarf edelim, biraz şöyle bir silkelenelim, artık bir ayağa kalkalım arkadaşlarım. Çünkü hayalinizin gerçekleşme enerjisi gerçekten çok fazla. Özellikle bunu niye söylüyorum? Bakın, kılıç kralı geldi, yıldız kartı geldi ve de birkaç kart daha geldi. Birazdan bakacağız hepsine. Ve bu dileğinizin gerçekleşmesiyle birlikte inanın ki o buz tutmuş kalbinizin o buzları eriyecek. Bakın, belki de bu erimiş buzlar, bakın ben de nereden nerelere bağlıyordum ama anda ve akışta böyle gelişiyor. Buradaki erimiş o kalbinizin buzları bolluk ve bereket olarak, bakın, kupalarca su olarak akacak arkadaşlar. Akacak, hayatınıza bolluk bereket olarak akacak. Güzel niyetler olarak akacak. Ve bir daha da inşallah kalbiniz hiçbir zaman bu kadar buz tutmayacak. Bu kadar büyük bir hayal kırıklığı bir daha yaşanmayacak arkadaşlarım. Çünkü olabilecek en hani nasıl diyeyim, ağır bir hayal kırıklığı, gerçekten de kalbini aslında kapatma durumu söz konusu burada. Fakat inanın, bu sizi üzen durum her neyse, artık bunun şifalanmasının vakti geldi. Bakın, bir metafordur ama ben bilinçaltını zaten metaforla işlediğine inanıyorum. Burada şimdi siz buz tuttunuz ya arkadaşlar, kalbiniz buz tuttu ya, bir daha sevemem ya da bir daha baştan başlayamam ya da işte onu yapamam, bunu yapamam, güvenemem gibi gibi bir sürü yargılar edindiniz. Şimdi izin verin, bakın, şu güzel mumun ışığında şöyle kenara ayıralım bunu. Kartı da yakmayalım inşallah. Şöyle koymak istiyorum arkadaşlar. Hadi şöyle dursun. Şu mumun güzel ışığı sizin kalbinizin bütün o buzlarını, o içinizde tuttuğunuz, bu buz tuttunuz ama bu buzun içinde öfke de vardır arkadaşlar. Pişmanlıklar vardır. Hatta nefret enerjisi, her şey olabilir. Ve bu buz her zaman bizim kalbimize aslında ağır gelir. O yüzden izin verin, hepsi güzelce erisin, aksın, su olup gitsin ve kalbiniz artık ferahlasın. Çünkü buna ihtiyacınız var. Ve büyük bir değişim de kapıda ve sizin artık bir şeyleri bırakmanızın zamanı geldi arkadaşlar. Eğer ki bunu yaparsanız sizi bekleyen, ya o kadar güzel bir kart geldi ki çok severim ve birkaç anlamı var, şu an anda ve akışta hemen söyleyeceğim. Bakın, cömertlik kartı geldi. Cömertlik kartı geldi arkadaşlarım. Eğer ki artık şu kış uykunuzdan uyanırsanız, ki buzlar eriyor yavaş yavaş, bakın hissediyorum. Gözümün önünden yani resim olarak geçiyor şu an. Böyle kalbinizin buzları erimeye başladı ve siz de gerçekten artık adım atmaya kararlısınız hayaliniz için. Bu her şey olabilir. Ve artık hizmet etmeyen bir şeyleri de bırakmak üzeresiniz ki böyle bir kriz gelmesine de gerek olmasın. Ve bakın, hemen ardından
Aslında hayat asla cimri değildir arkadaşlar. Nasıl ki doğaya bir bakın. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi Allah yani kısmamış, bol bol yaratmış. Meyveler, işte sebzeler, ağaçlar, doğa, bitki örtüsü, binlerce, milyonlarca çeşit hayvanlar vesaire. Her şey muazzam bir bolluk enerjisi taşır aslında esasında. Ve siz yeter ki isteyin, hazır olun. Ellerinizi bakın nasıl böyle açmışsınız arkadaşlar. Şunlar sizin güzel elleriniz. Açmışsınız böyle avuçlarınızı ve yüce yaratıcı yani hayat, evren ne derseniz adına size vermek için zaten hazır. Yeter ki hani hak etmiyorum ya herkes de böyledir zaten. Artık yani o hayal beni nerede bulsun vesaire bunlar çok düşük titreşimlerdir arkadaşlarım. Lütfen gözünüzü seveyim bu enerjilerden artık çıkın. Hazır kalbinizin de şöyle buzları eriyorken artık şu enerjiye geçme vakti. Yani alma enerjisine. Bu ilk anlamıdır. Diğer anlamı ise arkadaşlar biraz bir şeyleri vermeniz gerekebilir. Herkesi kapsamayabilir şimdi hani söyleyeceklerim. Bir bakın doğru olduğunu hissediyorsanız eğer. Şimdi biz eğer ki bu açılımı açtığımıza göre biz bir şey istiyoruz değil mi hayattan? Bakın ilişki olur, iş olur, maddi manevi ev, araba bilmiyorum niyetinizi. Ama bir şey istiyorsak bizim de bir şey vermemiz gerek. Hani hep alma verme dengesi deriz ya. Diyeceksiniz ki şimdi ne vereyim peki Sibel Hanım? Bu verme olayı enerjinin sizden akması anlamındadır arkadaşlarım. İşte örneğin yani aşk mı istiyorsunuz? Sevgili mi istiyorsunuz? O zaman gülümsemenizi verin. Yani yakın arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ya da bir girdiğiniz bir ortamda şöyle bir gülümseyin. Tabii ki duruma göre biliyorum artık hani özellikle Türkiye şartlarında belki gülümsemek bile e, hani dikkatli olmak gerekebiliyor tabii ki arkadaşlar. Çok iyi anlıyorum. Ama siz benim ne demek istediğimi anladınız bence. Yani sevgi istiyorsanız siz de sevgi vermelisiniz hayata. Bir sokak hayvanını sevebilirsiniz. Ya annenize, babanıza, kardeşinize vesaire şöyle bir kocaman sarılıp seni çok seviyorum da diyebilirsiniz. O da o enerjiyi sizden dışarıya doğru çıkartır ve bir mıknatıs gibi daha fazlası hayatınıza gelir. Ve tabii ki maddi yardımlarda bulunabilirsiniz. Cömertlik kartı geldi çünkü. Güzel bir hayırda bulunabilirsiniz arkadaşlarım. İşte belki okumadığınız kitapları kütüphaneye bağışlayabilirsiniz. Ne bileyim yani ihtiyacı olan birisine bir miktar para verebilirsiniz. Güzel bir yemek ısmarlayabilirsiniz bir arkadaşınıza, bir eşinize, dostunuza. Böyle cömertliğinizi konuşturmanız gerekiyor olabilir. Çünkü belki de parayı biraz tutmuş olabilirsiniz son günlerde. Bu kart size diyordur ki hani haklısın ama bak bu kadar tutma. Çünkü parayı tutmak demek aslında her şey bir enerji. Gerçekten para da bir enerji çünkü arkadaşlarım. Ve o enerjiyi de tutmak anlamına gelebiliyor. Ben buna çok inanıyorum. Hani dediğim gibi bu kart iki anlamlı. Birincisi artık alma enerjisine geçiyorsun. Yeter ki şu sana hizmet etmeyen şeyleri artık bırak, alanından bir düşsün. Şöyle bir krizin gelmesine gerek olmadan ve artık alma enerjisine geç. Çünkü hayat çok bonkördür. Sana tüm dileklerini vermek için zaten bekliyor diyor. Ve diğer anlamı ise sen de hani hayata her neyse senin istediklerin onun işte binde biri de olsa sen de onu hayata ver diyor arkadaşlarım. Evet çok güzel rengarenk de gökkuşakları rengi şu an bütün enerji alanınızı sarmaya başladı. Çok güzel gidiyoruz. Peki bakalım başka neler var. Şimdi alttaki kartlara bakıyorum. Bakın bu kart gerçekten de gitme zamanı geldi diyor arkadaşlar. Mesaj burada çok açıktır. Time to go. Yani bakın altında time to go diyor. Yani artık gitme zamanı geldi sizin için. Bir bakın yani nereden gitme zamanı geldi arkadaşlar? Hemen şu an hislerinize bir bakın. Yani bilmiyorum bir ilişkiden mi artık gitmeniz gerekiyor? Elinizden geleni yaptığınızda hani artık onu mu bırakmanız gerekiyor? Ya da birinin çok sorumluluğunu aldınız ve sizi artık tüketmeye başladı. Ve bu öyle bir enerji haline geldi ki sizin bu hayalinizin bile enerji alanını belki baskılıyor ve düşürüyor olabilir. Bakın bir blokaj kartı olabilir çünkü aynı zamanda. Ya da yani size artık enerjisi çok ağırlık veren bir arkadaşınız var ama o kadar eski bir arkadaşınız ki yani nasıl bırakayım onu Sibel Hanım diyorsunuz. O zaman sınır çizebilirsiniz. Her neyse ama artık gitme vakti geldi. Bakın bu kişi sizi temsil ediyor ve tahta bir iskelede gidiyor hayaline doğru. Çünkü onun bir hayali var. Nasıl ki sizin şu an bu hayaliniz varsa arkadaşlar. Ve burada biraz bir korku var. Çünkü bir bilinmezlik var. Bakın ufukta o kapı var. Hayaline giden kapı. O kapıyı geçse
belki o hayali tezahür etmeye başlayacak. Ama şu geçiş aşaması birazcık sizi korkutuyor olabilir çünkü belirsizlik var. Çok haklısınız. Ama arkadaşlar bu kart geldiyse ve sizde de şöyle muhteşem bir yıldız enerjisi varsa siz gerçekten de artık bu iskelede artık yürümeye başlayabilirsiniz hayalinize doğru. Lütfen belirsizlikler sizi korkutmasın. Bakın ben de biliyorsunuz işte Tayland'a taşındım. Yani belirsizlikler beni korkutacak olsaydı beni korkuturdu öyle diyeyim. Ya yani Allah'ın Tayland'ı diyeceğim. Dünyanın bir ucu hani bizim için. Ben Türkiye'de oturuyordum biliyorsunuz. Ee, Ve hiç kimseyi tanımam, etmem, dilini bilmem, kültürünü bilmem. Tayland'da e, yani çok az bir birikmişim var. Hani belki beni en fazla bir ay kadar götürecek kadar. İşim daha hiçbir şeyim yok. Yani Tayland'a gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Ne kadar bir sürü araştırmalar yapmış olsam da elimde koskoca bir sıfırla gittim. Sadece kocaman bir kalbimin enerjisi vardı sadece yanımda. Ve aynen bu kadın gibi yani ben de böyle bilinmez bir yolda yolculuğa çıkmıştım arkadaşlarım. Ufukta biliyordum. İnşallah diyordum hani Allah'ın izniyle her şey yolunda gidecek. O kapıyı görebiliyordum. Ama oraya gidene kadar etraf böyle kapkaranlıktı. Yani hiçbir şey garanti değildi. Ama o işte o ilk adımı atmak tüm belirsizliklere rağmen inanın ki çok önemli bir nokta. Bu da size aslında destek olmak için gelen bir kart arkadaşlarım. Yeni bir ilişki aşamasındaysanız yani biraz bilinmezlikler varsa ilişkinizde ve bu bilinmezlikler sizi çok korkutuyorsa yani daha açık olabilirsiniz belki. Oturup sevdiceğinizle konuşabilirsiniz. Düşüncelerinizi hani çok içinize atmadan, çok taktik yapmadan anlatabilirsiniz. Ya da iş anlamında bir şeyse e, bu gerçekten de biraz risk alma kartıdır açıkçası. Time to go. Yani ya gideceksin ya gideceksin. Eğer kalırsan yani hayat seni zaten şöyle bir silkeleyecek ve zaten gitmek zorunda kalacaksın. O yüzden alanınızda hissettiğim en ağır duygu arkadaşlarım. Birincisi birazcık hayal kırıklığı, şöyle bir geri çekme hali, bir ışığını, o güzel yıldızını unutma hali ve diğer yandan da bir şeyler artık alanınızdan şöyle bir dökülüyor hatta beni bırak diye yalvarıyor yani resmen. Neyse o artık onu bırakma vakti. Ve çok şanslısınız ki hayat gerçekten de dileğinize gökkuşağı renkleriyle karşılık verecek. Gerçekleşmesi inanın ki tabii ki Yüce Yaratıcı'nın izniyle ama ben alandaki enerjiyi söylüyorum sadece. Gerçekleşmesi çok yakındır ve siz lütfen o bırakmanız gereken şey neyse artık bırakın arkadaşlar. Tamam, çok güzel devam ediyoruz. Ve bakın ne kartı geldi? Blessed kartı geldi. Yani kutsanma, korunma. Burada yüce yaratıcıdan aslında bahsedilir. Bakın 22 numarası da çok özel. Burada bir korunma enerjisi var. Bakın ki eğer ki gene şu kartlara vurgu yapacağım. Eğer ki çok desteksiz olduğunuzu hissediyorsanız bu süreçte çok yalnız olduğunuzu hissediyorsanız arkadaşlarım alın size muhteşem bir kart geldi. Bana da bu kart ne zaman gelse çok sevinirim. Yani ben hemen böyle Allah'ın varlığını böyle sıcaklığını hissederim hani yanımda. Bakın Teta'da da girdiğimiz meditasyona da biraz benzettim aslında. Bu tabii böyle küçük bir hali. Böyle inci beyazı renginde çok böyle e, kocaman bir küre olarak biz imgeleriz Teta'da. Onun böyle içine girdiğimizi imgeleriz ve orada işte tezahürlerimizi dile getiririz, imajinasyonlar yaparız, yüce yaratıcının koruması altında olduğumuzu imgeleriz vesaire. Burada da arkadaşlarım eğer ki yalnız hissedenler varsa kendilerini özellikle son zamanlarda yani bilin ki yaratıcının sevgisi, desteği sizi bir bebek gibi koruyor. Bakın bir bebek gibi bir kozadaki bir kelebek gibi sizi pamuklara sarıp sarmalayıp aslında yaşam sizi koruyor. Lütfen siz de güzelce o yüce yaratıcıya olan inancınızı belki şöyle bir tazeleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bugünlerde biraz daha belki dua edebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Benim gibi böyle mumlarınızı yakıp sadece ufka bakıp güzel bir enerjide kalıp yüce yaratıcının desteğini kalbinizin şöyle en derininde hissedebilirsiniz. Çünkü siz ve sizin bu dileğiniz inanın e, yani ilahi akışta karşılık bulan bir dilek arkadaşlar ve yüksek koruma altında. Eğer ki yani bugüne kadar gerçekleşmediyse inanın ki yaratıcının bir bildiği var diyorum. Ve bugüne kadar gerçekleşmemesi de sizi korumak için olduğunu şu an hissediyorum. Çünkü öyle ilahi diyebileceğimiz kartlardan birisidir bu. Yüksek koruma altında bu dileğiniz ve belki de hiç hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde gerçekleşme ihtimali de var arkadaşlar. Hani hiç öyle sizin beklediğiniz gibi değil, bambaşka şekillerde belki de gerçekleşecek. Bu kadar uzun sürmüş olması da hayatın sizi korumasıdır arkadaşlarım. Yani bu kısmına gerçekten bizim bence aklımız ermez diye düşünüyorum.
Biz hani insanlar olarak çok düz düşünürüz. Hani bu zamana kadar niye olmadı, niye bu kadar bekledim, niye şöyle oldu. Yani inanın benim de ruh eşim eğer ki hayatıma 10 sene önce girmiş olsaydı asla kıymetini bilemezdim ya. Yani hiç başlamadan biten bir ilişki olurdu herhalde. Ama onun da benim de yaşadığımız her şey bizi birbirimize hazırlamış meğerse ve biz de 40 yaşının başında ben sevdiceğim 40'ın da biraz üzerinde ve bu yaşlarda mesela birbirimizi bulduk ama doğru ilahi zamanlama bu zamanda arkadaşlarım. Ve bakın ne kart geldi. Daha önce de bir açılımda gelmişti bu kart. Bilmiyorum size geldiyse belki hatırlarsınız. Bir bakın. Şimdi burada bir yol ayrımı var arkadaşlar ve ben bu kartın aslında gelecek değil de şu anki güncel enerjiler olduğunu hissediyorum. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bakın bu bırakamadığınız şey her neyse sizin bir şeye tutunmuşsunuz ya da bir şey size tutulmuş da olabilir bu arada. Bakın bırakma enerjisi. Bakın bırakma enerjisi gene. Ve şuralarda da buna bağlı olan hayal kırıklıkları vesaire vardı zaten. Ve gene bir kriz, olumlu anlamda ama sizi silkelemek için. Ve ben bunun çok olacağını zannetmiyorum. Çünkü siz zaten silkelendiniz diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum arkadaşlar. Bakın bu bırakamamanızın sebebi olarak gelen bir kart olduğunu şu an hissediyorum. Burada sizi bu bırakamadığınız şey neyse o bilmiyorum ama onun bir parlak bir yönü var sanırım. Bir kafanızı karıştıran bir şey var sizin orada. Bakın burada kişi bir yol ayrımındadır. Ama kafasını karıştıran bir maymun vardır arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada. Ve o maymun bu her şey olabilir. İlişkinizdeki sevdiceğiniz bile olur. Yani herkes olabilir. Ama siz burada aslında mutsuzsunuz. O işte mutsuzsunuz. O ilişkide mutsuzsunuz. Ne olduğunu bilmiyorum ama o alanda, o konfor alanı dediğiniz o alanda çıkmamakta belki ısrar ediyor olabilirsiniz. Çünkü orada çekici bir şey var. Ama aslında size hizmet etmiyor. Sizin aslında ışığınızı söndürüyor. Bakın şu ışığınızı gölgeliyor. Hatta kalbiniz belki o yüzden buz tutmuş bile olabilir arkadaşlar. Ve buradaki maymun her zaman için sizin aklınızı çelmek için hazırdır. Sizi asıl hayalinizden geride tutmak için, sizin böyle birazcık hani gözünüzü boyamak için. Burada şöyle hissediyorum ki hani şeytan tüyü dediğimiz birisi de olabilir hayatınızda. Bir türlü bırakamıyorsunuzdur ama hani size de hiç iyi gelmiyordur. O ilişki sizi aslında beslemiyordur. Ama hani böyle aklınızı almıştır yani. O yüzden burada birazcık sakin olmanız gerekiyor ve iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Her zaman bakın bu güzel hayvanın üzerinde bir e, baykuş var arkadaşlar. Baykuş nedir? İşte sezgilerimizdir, bizim yüksek benliğimizdir. Biraz sessiz olmak, biraz şöyle derine dalmak, e, gerçeği görmektir, gözlem yapmaktır. O yüzden hani şapkanızı, tasınızı, tarağınızı şöyle bir önünüze koyup gerçekten de ciddi bir şekilde o yol ayrımını bir analiz etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Neden hala buradasınız? Neden bırakamıyorsunuz? Neden gidemiyorsunuz? Burada sizi tutan ne var? Nasıl parıltılı bir şey var acaba? Nasıl bir maymun sizin burada aklınızı başınızdan alıyor ve siz buradan hani çıkamıyorsunuz ya da çıkmak o kadar kolay olmuyor sizin için. Lütfen ona bir bakın derim ve gideceğiniz yol artık kendini göstermeye başlayacak arkadaşlar. Siz yeter ki sezgilerinizi dinleyin ve akıl çelicilere asla kanmayın. Çünkü siz zaten hani ne istediğinizi bilen birisiniz bence. Sizin zaten enerjiniz çok güçlü. Bir yıldız enerjisine sahipsiniz. Yeter ki çok kafa karıştıran şeyler dikkatinizi dağıtmasın canım arkadaşlarım. Burada şey de hissediyorum tabii ki yani bu hayalinize giden yolda oyalıyor olabilirsiniz kendinizi başka şeylerle arkadaşlar. Ya bakın en basiti yani ne bileyim belki niyetiniz hani İngilizce öğrenmektir. Benim de mesela Tayca öğrenmek. Tamam ilkokul seviyesinde öğrendim ama yani 4 senedir de Tayland'dayım. Yani keşke biraz daha öğrensem. Neden öğrenemiyorum? Çünkü vakit ayırıp oturup bir türlü çalışamıyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü hem bir sürü başka ilgi alanlarım var. Ama daha da önemlisi kafa karıştırıcı çok şey var. Ya bir YouTube kanalına dalıyorum mesela. Dakikalarım geçiyor mesela boş boşuna. Hiçbir şey de katmıyor bana. Belki bu öyle bir şey olabilir. Siz o hayale giden yolu birazcık hani kendiniz de uzatmış olabilirsiniz. Bakın diyeceksiniz ki mesela hani eğer aşk istiyorsam nasıl yani uzattım ben yolu Sibel Hanım diyeceksiniz. İşte o noktada da size derim ki eğer ki eski sevgiliyle hala iletişim halindeyseniz, hala düşünüyorsanız, bir bağ kesme çalışmasını yapmadıysanız, yani o da bir yolu uzatmaktır arkadaşlar. Çünkü alanınızı kapatıyorsunuz ve yeni biri nasıl gelsin? Sizin aklınızda hala eski sevgili vesaire varsa eğer. O yüzden bu kartta da dediğim gibi özetlemek gerekirse o yolu biraz başka şeylerle oyalanarak acaba uzatıyor olabilir misiniz?
Kendinizi oyalıyor olabilir misiniz? Yeter ki adım atmayayım da hala şu işte konfor alanında takılayım diye. Birazcık da vaktinizi aslında size hizmet etmeyen bir şeylerle geçiriyor olabilirsiniz ki o gerçeklerde yüzleşmeyeyim hani. Yeter ki zaman geçsin, oyalanayım, hayalim için bir adım atmayayım. Ama bakın hayat sizi bir yol ayrımına getirecek arkadaşlarım. Yani er ya da geç fark edeceksiniz ki o konfor alanı aslında sizi beslemiyor. Ve artık neredeydi o kartımız bizim? Şuradaki gibi artık time to go, yani artık gitme zamanı geldi. Daha fazla oyalanacak vaktim yok diyeceksiniz. Ve bakın şu kartın da güzelliği. Of, çok seviyorum bu kartı ve daha önce de bir açılımda gelmişti. No place like home diyor arkadaşlar. Yani ev gibisi yoktur. Hiçbir yer eve benzemez. Eğer ki daha önceki açılımda da bu kart size geldi mi bilmiyorum ama ben gene aynı şeyi hissediyorum. Orada da gene aynı şeyleri söylemiştim. Gene söyleyeceğim. Bir köklenme enerjisidir bu arkadaşlarım. Eğer ki kendi evinize ya da manevi anlamda, yani hayata, şu anki hatta bedeninize bile yani ait hissedemiyorsanız, son zamanlarda hep diyorsanız Sıver Hanım hiçbir yere ait hissedemiyorum ya kendimi diyorsanız, tabii ki sizi bekleyen bambaşka bir hayal olduğu için, belki yolunuz, yaşam alanınız bambaşka bir yerde olduğu için olabilir tabii ki. Ama köklenme tam olarak öyle bir şey değildir arkadaşlar. Yani atıyorum mesela ben kendimi işte Türkiye'ye ait hissetmiyorum dersiniz. Benim hayalim Amerika'ya taşınmak. Ben orada işte kendimi oraya ait hissedeceğim dersiniz. Ki olabilir, bakın hani oraya gittiniz atıyorum. Çok mutlu oldunuz vesaire, köklendiğinizi hissettiniz. Ama asıl mesele kök çakrasıdır. Eğer kök çakranız kuvvetli değilse bir zamandan sonra siz gene inanın o dünyanın en güzel yerine de gitseniz oraya da ait hissedemezsiniz, kök salamazsınız. Hep böyle bir yabancı gibi güvensiz hissedersiniz, tehlikede gibi hissedersiniz kendinizi canım arkadaşlar. O yüzden tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama söylemem gerekiyor. Kök çakranızı lütfen güçlendirin. Bakın kök çakrayı neler etkiler? Aslında çok aşırı hırs da çok etkiler. Çok fazla öne çıkma isteği, biraz kıskançlık hisleri daha doğrusu bizim kök çakramızı kapatır. Çünkü kök çakra aslında saf enerji kanalıdır arkadaşlar ve birinci çakradır. Ve o çakra güçlü olunca biz nerede olursak olalım, aslında ne yapıyor olursak olalım kendimizi çok güçlü hissederiz, çok merkezde köklenmiş hissederiz, çok daha rahat kararlar alırız. O yüzden kök çakrayı peki nasıl güçlendireceksiniz? Yani bir süre hani kırmızı giyebilirsiniz. Kırmızı iş çamaşırı da olur. İstiyorsanız gömlek, bluz, etek, yani ne giyecekseniz olabilir arkadaşlar. İşte oje sürmeyi seviyorsanız, bakın ben birazcık şimdi rengimi değiştirdim ama genelde hep kırmızı sürerim. Kök çakrayı çok güçlendirir. Kırmızı renklere bakabilirsiniz. Kırmızı bir mum alıp akşamları yakabilirsiniz. Yani kırmızıyı alanınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Kök çakra rengidir çünkü. Bir de en basit olarak sağ elinizin avuç içine şöyle cinsel bölgenizin birazcık üzerine koyup göbek deliğinizin altına niyet edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Allah'ım sen benim kök çakramı ve diğer bütün çakralarımı %100 denge haline getir. Hepsi bu arkadaşlar ve inanın kök çakranız hızla dengelenmeye ve %100 kendi doğal ritminde o dönüş hızına kavuşmaya başlayacaktır. Öyleyse size bir de kök çakra şifası da şöyle ekleyelim. Aquamarin koyacağım. Evet, bir yandan da kapı tıkırtısı duyduğunuz gibi. Bakalım sevdicek mi geldi? Evet, sevdiceğimiz geldi arkadaşlar. Merhaba canım. Evet, biliyor tabii açılım yaptığımı, o yüzden şimdi biz devam edeceğiz hiç bölmeden. Şimdi kök çakranız da burada dengelensin. O güzel aquamarin taşını çok severim. Çok ferah bir hissi vardır arkadaşlar. Buradaki bütün ağırlığınızı alsın istiyorum. İzin veriyorum diyebilirsiniz. Ne varsa size ağırlık veren gereksiz hırslar, gereksiz işte imrenme enerjilerimiz, kıskançlık enerjilerimiz, onda var bende niye yok dediğimiz o enerjiler, o ait hissedememe enerjileri, o yaşam enerjimizi sönmüş gibi hissetme halleri vesaire, hepsini güzelce şifalandırsın. Bu alan burada güçlensin. Şimdi canım arkadaşlarım bakalım, bakın hayvan ruhu mesajınızın güzelliğine bakar mısınız diyorum. Gergedan ruhu geldi. Gergedan ruhu ve size mesajı şudur ki her engeli aşın. Of, çok güzel. Yani daha deminden beri dediğim her şeyi işte bir cümleyle özetledi arkadaşlar. Her engeli aşın. Ve engelleri aşmak bir nebze de bizim elimizdedir. Yani
Hayatı suçlamayı artık bırakacağız. Şu kurban psikolojisinden artık çıkacağız. Biraz şöyle bir ipleri elimize alacağız arkadaşlar. Kök çakramızı güçlendireceğiz. Bir yıldız enerjisinde olduğumuzu unutmayacağız. Ve bırakmamız gereken ne varsa artık bırakacağız. Alanımızda zaten duramayacak onlar. Ve vaktimizi neyle boş harcıyorsak şöyle bir silkelenip kendimize geleceğiz ve hayalimize hizmet edecek şeylerle uğraşmaya başlayacağız artık. O hayali besleyeceğiz yani arkadaşlar. Ve hayatın bolluğuna ve bereketine inanacağız. Şöyle güzelce o bolluğun, bereketin hayatımıza akmasına izin vereceğiz. Ve öyle de oldu. Ve diğer yandan da ne istiyorsak hayattan biz de hayata biraz onu vereceğiz arkadaşlarım. Maddi bir şey de istiyorsanız o zaman siz de maddi olarak hani bütçenizi sarsmayacak şekilde bir hayır yapın, işte zekat, sadaka vesaire neyse yeter ki sizden o enerji çıksın. Ve bu şekilde yavaş yavaş arkadaşlarım tüm engeller hayatınızda aşılacak. Muhteşem bir kart geldi. Hele de böyle bir dilek çalışması olduğu için bu süper bir mesaj oldu gerçekten. Çok sevindim. Ve şimdi sondan 2. Şimdi aşk için olacak bu mesaj. Sadece aşk için. Hayatınızda hiç kimse olmayabilir. Hayatınızda birisi olsun istiyor olabilirsiniz. Belki de birisi var aklınızda. Platonik takılıyor da olabilirsiniz. Ya da birliktesiniz ama bazı sorunlar, bir şeyler olabilir. Ya da hiçbir şey olmayabilir arkadaşlar. Her şey süt liman harikadır. Merak ediyorum bakalım nasıl bir mesaj geldi aşk konusunda. Oo, çok iyi gelmiş. Gerçekten süper. Evet, bakın ne diyor. Siz diyor, öncelikle çekim kartıdır, tamam mı? Yani çekim gücünüz çok yüksek. Ya işte bakın boşa değil. Bakın siz bir starsınız arkadaşlarım, bakın. Hiç havadan sallamıyorum yani. Kartlar ne diyorsa ben de onu diyorum sadece. Sizde bir star ışığı var. Sizin ışığınız çok güçlü. Çok dikkat çekicisiniz bu arada. Kadınsanız sadece dış güzelliğe bağlı değil. O auranızın enerjisi çok dikkat çekiyor girdiğiniz ortamlarda. Erkekseniz de eril enerjiniz çok yüksek ve yine dikkat çekiyorsunuz. Ve bakın bu kart ne diyor arkadaşlar? Şöyle altına da koyalım. Çekim kartı bu. Diyor ki sen diyor şu anın tadını çıkardığın sürece diyor o romantik aşkı kendine çekeceksin diyor. Çünkü bu çok çekici bir şeydir. Yani kendinizden pay biçin. Hani çok böyle düşünceli, geçmişe saplanmış, böyle kurban psikolojisinde birisine bilmiyorum ki aşık olur musunuz? Ben olamam mesela. Ama ben nasıl birine aşık olurum? İşte andan keyif alan, daha çok anda yaşayabilen, yani andan yaşamak dediğim hani her şeyi boş vermiş bir vurdum duymazlıkta değil. Ama yani şu batan güneşin de bir farkında olan, e, keyif enerjisinde olan, mutluluk, neşe enerjisinde olan birisi. Yani hayatın bir gerçeğidir ki gerçekten de aşkı daha çok çekebilir kendine arkadaşlarım. O yüzden bu mesaj bekar ya da hayatında birisi olan arkadaşlarım bence herkesi kapsayan bir mesaj oldu bu. Ne kadar anda olursanız, ne kadar anın o sıradan gibi görünen güzelliklerine dikkatinizi verirseniz, şöyle bir geçmişi artık geçmişte bırakırsanız, bakın zaten o alanda şifalarımız dört koldan akıyor şu an hayatınıza. Sizin de o çekim gücünüz, o karşı cinsi özellikle çekme auranızda yani ışığı daha çok parlayacak arkadaşlar. Ve bence de böyledir bu. En yüksek çekim gücü hep şu anda olabilmektir. Çünkü biz şu anda olduğumuzda çok hafifizdir. Çok hafifizdir arkadaşlarım. Evet, çok güzel geldi. Peki destekleyici melek enerjiniz nedir? Bir de ona bakalım. Son bir motivasyon, son bir enerji mesajı olsun. Bir destek mesajı olsun size güzel meleklerden. Bakalım neymiş? Bakın çok güzel geldi. Işık köprüsü. Şöyle göstereyim. Işık köprüsü geldi arkadaşlarım. Ne yazıyor altında? Manevi bağlantı, spiritüel yolculuk ve aydınlanma. Oo, çok muhteşem gelmiş gerçekten. Öyleyse diyebiliriz ki yakın zaman içerisinde hem algınız daha da artıyor ve daha da önemlisi arkadaşlar, bakın çok burada öyle bir enerji var gerçekten. Yüce Yaratıcıyla manevi olan bağınız daha da güçleniyor. Bu aralar belki biraz daha doğaya yönelebilirsiniz. Bilmiyorum size ne iyi geliyorsa bakın. Her şey doğa, oturup dua etmek de değildir. Gidersiniz bir doğada bir yürüyüş yaparsınız. Yaratıcının o sevgisini hissedersiniz. Hayran olursunuz bir gün batımına. Orada da gene yaratıcının sevgisini hissedersiniz. Ve bu zaten sizin o connection yani o bağlantınızı çok güçlendirir arkadaşlar. Ve tabii ki frekansınızı da çok yükseltir. Muhteşem bir kart geldi gerçekten.
Melek mesajımızı da şöyle koyalım. Hatta melek mesajımızı şu kartın üzerine koymak istiyorum. Şu iki kartın. Çünkü burada artık gitme vakti gelmiş diye bir şeyleri bırakmak istiyordunuz. O alanda size şöyle güzel şifalar aksın bu melek mesajından. Şimdi yine zar atmak istiyorum sizler için. Hazır mısınız? Evet, şöyle bir şeyleri devirmeden kesemizi aldık elimize. Şöyle göstereyim size. Hatırlarsınız belki. İçinde böyle bir sürü, her yüzeyinde başka bir resim olan zarlarımız var arkadaşlar. Bakalım niyetiniz konusunda size nasıl bir rehberlik mesajı gelecek. Hazır mısınız? Odaklanıyoruz. 3 tane çekeceğim. Çektim. Tamam. Evet, şimdi zarlarımızı atıyoruz. Wow, çok güzel geldi. Evet, tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım. Önce size bir göstereyim, sonra hemen hızlıca yorumlayacağım kısa kısa. Bakın çok güzel geldi. Kalbinizin kilidi açılıyor. Yani şuradaki şifanın aktığını bütün hücrelerimle şu an hissediyorum. Bir kilidin açılması, buzların erimesi, hayatınıza güzelliklerin akması. Arkadaşlarım, kime kilitlediniz siz kapınızı ha? Kim kilitledi ya da bu kapıyı? Artık bunun açılma zamanı geldi arkadaşlarım. Ve bakın burada da ya muhteşem geldi gerçekten. Durun şunu unutmayayım. Bakın bu yıldız kartına tekabül eden bir zar aslında. Elmas kartı, elmas, yıldız, ışığınızın tekrar parlaması, geçmişin hüzünlerinden artık arınmanız ve bu hayalinizin gerçekleşmesiyle birlikte çok ama çok daha fazla o enerji alanınızın büyümesi söz konusu arkadaşlarım. Ama o hayal henüz gerçekleşmemiş olsa bile, ki yakın zaman enerjisinde çok güçlü olarak bir akma enerjisi var. Yani tezahür enerjisi var şurada açılımınızda. Ama siz zaten bir pırlantasınız. Çok klişe oldu ama gerçekten öyle olduğunu hissediyorum. Belki unutanlarınız vardır. Belki kendi değerini unutanlar vardır aranızda. Bu mesaj da onlar için olsun. Siz bir pırlantasınız canım arkadaşlarım. Sizin kıymetinizi bilmeyenler ne diyelim, saflıklarına doyamasınlar yani diyelim. Ve bakın diğer mesajınız da şu. Şöyle göstereyim. Evet. Bir konuşma balonu bu. Bu da der ki arkadaşlar, ilk hissettiğimi her zaman söylemek isterim. Yani bir kişiyle ilgili çok kafanızda bir şey kurmuşsunuz. Düşün düşün düşün, desem mi demesem mi? Belki hep içinize atıyorsunuz. Belki hani o kişiyi başka birine şikayet ediyorsunuz ama o kişinin yüzüne söyleyemiyorsunuz. Ama bu kart der ki enerji alanını, bakın niyetinizle bile bu bağlantılı. Çünkü bizim enerji alanımız güçlü olursa biliyorsunuz hayallerimiz daha çabuk tezahür eder. Belki o kişiye karşı, bilmiyorum neyse bu konu, ama artık böyle bir konuşma balonu gibi içinde tutacağına, hani o kişiye en azından yani bir kısmını ya da şöyle minnak minnak, yani böyle ufaktan dokundurarak, eğer çok net söyleyemeyecekseniz bile en azından bir şekilde o kişiye ifade etmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. İçinizde tuttuğunuz her ne varsa. Güzel bir mesaj geldi bu da. Tamam, aldık, kabul ettik. Şimdi güzel enerjilerimizi gene yayalım alanımıza. Şifalarımız akmaya başlasın. Zaten bütün açılım boyunca akıyor. En yüksek hayrınıza olsun can arkadaşlar. Hayalleriniz. Gün batımı da o kadar güzel ki şu an. Evet, çok güzel. Hemen his yüklemelerimizi de yapalım. İstiyorsanız lotus çiçeğimize odaklanın. İstiyorsanız rengarenk mumlarımıza, nereye istiyorsanız oraya odaklanın arkadaşlar. Ya da gözler kapalı olabilir. Evet, kabul ediyorum demeniz yeterli sorduğum zaman. Her şeyin yaratıcısı, Yüce Allah'ım en iyi ve en yüce şekilde birinci gruptaki arkadaşlarıma şu hislerin yüklenmesini niyet ediyorum ve talep ediyorum. Acizlik hisleri olmadan, kurban bilinci olmadan, hayatı, evreni, kendimizi suçlamadan, diğer insanları suçlamadan da yaşamanın, hayatın kontrolünü mümkün olduğunca elimize artık almanın, silkelenmenin ve ayağa kalkmanın nasıl hissedildiği, hayallerimiz konusunda aksiyon almanın, en doğru kararları verebilmenin, köklenmenin, kök çakramızın ve diğer bütün çakralarımızın %100 dengeye gelmesinin nasıl hissedildiği, melekler tarafından, Yüce Yaratıcı'nın elçileri tarafından desteklenmenin,
korunmanın, kollanmanın nasıl hissedildiği, bırakmamız gereken şeyler her neyse, bir insan olabilir, bir durum olabilir, fiziksel bir şey olabilir, bir düşünce kalıbı olabilir. Artık alanımızda gitmek için sabırsızlanan, kendini bırakmak için bize kendini sürekli gösteren, belki bu canımızı acıtan bir şey olabilir. Artık bu zorla tuttuğumuz her şeyi sevgiyle bırakmanın nasıl hissedildiği, cömert olmanın, hayata karşı cömert olmanın ve hayatın da bize karşı sonsuz cömertliğini hissetmenin nasıl hissedildiği, eğer önümüze kafa karıştıracak şeyler çıkarsa, eğer ki ışıltısıyla bizi cezbedecek şekilde seçenekler önümüze çıkarsa, doğru yolu bulabilmenin, gerçekten kalbimize hitap edeni seçebilmenin ve Yüce Yaratıcı tarafından daima korunuyor olduğumuzu, güvende olduğumuzu, onun şefkatli ellerinde olduğumuzu hissetmenin hisleri alanınıza yüklensin. Kabul eder misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel arkadaşlarım. Evet, en yüksek hayrınız olsun diyelim. Son defada çubuğumuzu çalalım ve sizleri sevgiyle uğurlayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Her şey gönlünüze göre olsun diliyorum. Harika bir açılımdı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlarım merhabalar. Şimdi ikinci grupla yani şu güzeller güzeli bakın sihirli kapı ya da sihirli büyülü geçiş kapısı diyebileceğim muhteşem güzel kartı seçen ikinci gruptaki arkadaşlarım için şimdi açılımımızı yapacağız. Şöyle sizi ve dileğinizi temsil eden kartımızı şöyle kenara alalım, baş köşeye koyalım. Oradan güzel enerjiler yayılmaya başlasın şimdi. Bir de şöyle alanı bir temizleyelim. Zaten tertemiz de işte. Şöyle bir enerjileri yoğunlaştıralım. Çok tatlı. Bu ses çok hoşuma gidiyor. Şöyle güzelce. Bakalım bu niyetinizin gerçekleşmesi için ihtiyacınız olan şeyler nelerdir? Engeller varsa nelerdir? Nasıl aşabilirsiniz? Sizi destekleyen enerjiler nelerdir? Hadi gelin hep birlikte bakalım arkadaşlarım. Hazır mısınız? Tamam. Şimdi evet ilk önce klasik destemden başlamak istiyorum. Sizlerden tek isteğim, bakın biraz çıkar gibi oldu ya şu kart. Ben şu an onun mesela girmesini istemiyorum. Yani her fırlayan kartı ben almıyorum arkadaşlar. O anki iç sesim benim rehberim oluyor. O şekilde hareket ediyorum. Neden almadın Sibel Hanım kart fırladı demezsiniz umarım. Şimdi lütfen niyetinize odaklanın. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Niyetinizi içinizden geçirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Allah'ım en iyi ve en yüce şekilde işte şu nokta nokta niyetimin gerçekleşmesi için, hayatımda tezahür etmesi için benim neleri bilmem gerek? Nelerin farkında olmam gerek? Destekleyen enerjiler nelerdir? Engel olan enerjiler varsa nelerdir? Görmeye niyet ediyorum. Değişmesine, şifalanmasına niyet ediyorum diyebilirsiniz. Hazır mısınız arkadaşlar? Tamam. Evet, şimdi muhteşem bir gün batımı var bu arada. Çok heyecanlı, gerçekten değişik bir açılım olacak. Bakalım önce bir güncel enerjilere bakalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ne var şimdi alanınızda? Nedir? Bir ruh halinize bir bakmak istiyorum. Belki farkında olduğunuz ya da olmadığınız. Bakalım neler var. O muhteşem bir açılışla başladık. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. O süper. Vallahi enerjiler harika açıldı arkadaşlar. İlk sıra güncel enerjiler. Gayet muhteşem. Çok güzel geldi hatta. Tamam, okey. Devam ediyoruz. Şimdi de bu güzeller güzeli gene aşinasınız artık sizler de benim destelerime. Bazıları sizlerde de varmış. Şimdi Dolunay destesinden çekeceğiz. Tamam. Güncel enerjiler, bekleyen enerjiler. Hepsine bakmak istiyoruz. Varsa engeller, blokajlar lütfen onlar da çıksın burada. Ki önümüzü görelim. Bu hayalin gerçekleşme olasılıkları ve destekleyen enerjiler nelerdir? Onları da görelim.
Bize düşen bir şey varsa bu hayalin gerçekleşmesi için anda ve akışta o konularda da rehberlikler almak istiyorum sizler için. Hadi bakalım gelsin. Bakalım. Ah canım arkadaşlarım, şu an içimden bir şefkat hissi aktı size doğru. Birazdan zaten anlatacağız. Hepinizi şöyle kocaman bir sarılıyorum, tamam mı? Valla şöyle bir yamacıma gelin. Sizlere böyle bir kardeş mi dersiniz artık, anne gibi, kardeş gibi, dost gibi, kız kardeş gibi, arkadaş gibi sarıldım arkadaşlarım tüm kalbimle. Belli ki ihtiyacınız var şöyle güzel bir sevgiye, şefkate. Özellikle bugünlerde. Tamam, başka nasıl enerjiler var alanınızda? Nasıl mesajlar gelebilir? Bu hayalin gerçekleşmesine başka nasıl engeller var? Var mı blokajlar? Peki destekleyen enerjiler nelerdir? Bize hangi rehberlikler gelebilir diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Evet, enteresan şeyler oluyordu. Yani şu alt sıra birinci grupla neredeyse çok benzer çıktı diyebilirim arkadaşlar. Demek ki alanda bu enerjiler çok yoğun. Peki, şimdi bir tane de şu desteden çekeceğim sizler için. Nasıl başka destek mesajları alabiliriz? Şöyle bir omzumuzu, sırtımızı sıvazlayan, bize bu hayal konusunda destek olan, ilerleme gücü verebilecek, şöyle bir farkındalık mesajı, şöyle tatlı bir dost eli, tatlı bir dost sesi olaraktan nasıl bir şey gelebilir? Neye ihtiyacımız varsa o gelsin, ona niyet ediyorum. Ve şu olduğunu hissediyorum. Hadi bakalım. Ah canım benim. Ya bakın, bunu en baştan gösteresim geldi. Güvercin ruhu, huzurlu olun diyor. Eğer bu aralar biraz huzurunuz kaçtıysa ya da içten içe böyle bir sıkıntılı falan hissediyorsanız arkadaşlarım, bilin ki çok güzel bir huzur enerjisi gelecek alanınıza. Tamam, teşekkür ederim. Ve şimdi ilk defa şu destemi de kullanmak istiyorum. Bakın, bu deste böyle buram buram aşk kokan, böyle gül kokuları, tutkular, arzular, yani aşk konusunda aklınıza gelebilecek her şeyi barındıran bir deste. Bu da bekar arkadaşlarım için olabilir, aşk isteyen hayatında. Ya da işte bir sevdiceğiniz vardır, aklınızda biri vardır, platoniksinizdir. Ya da mevcut bir ilişkiniz vardır ama bu gelsin istemedim. Benim de fırlayan kartlara karşı bir şeyim var sanırım. İnadına almıyorum yani fırlayan kartları. Durun bakalım, belki ileride değişir. Yani bekar olabilirsiniz, platonik takılıyor olabilirsiniz, kafanızda, aklınızda birisi olabilir. Ya da bir ilişkiniz vardır ama belki soru işaretleri var kafanızda. Ve size de o açıdan bir mesaj olsun diyelim. Şöyle çekelim. Evet, bu bizim aşk mesajımız. Bu kapalı kalsın. En sonda açalım. Orada bir gizemli olarak beklesin bakalım. Bize şöyle buram buram bir aşk enerjisi yaysın oradan. Ve nerede benim diğer melek destem? Evet, desteler şu an birbirine karışmıştı arkadaşlar. Heh, şuradaymış. Günahını aldım. Şöyle duruyormuş tepede. Tamam, bu da benim yani çok sevdiğim bir melek destem. Şu kartın arka fonunun güzelliğine bakar mısınız ya? Lotus çiçeği. Önüm arkam sağım solum lotus arkadaşlar. Tayland'da biliyorsunuz lotusun başkenti. Her yerde lotus çiçekleri görürsünüz Tayland'a geldiğinizde. Buradan da size güzel bir şöyle yumuşacık bir melek mesajı istiyorum ya. Şöyle kalbinizin huzurunu arttırsın, ışığını arttırsın. Bu dileğinizle ilgili olsun. Bakın, şu olduğunu hissettim. Bakalım. Bunu da kapatmak istiyorum. En sonunda açacağız bunu. Tamamdır. Okey, başlayabilir miyiz? Bir ekrana bakalım. Olabildiğince her şeyi alıyor. Muhteşem. Keşke aynı anda her şeyi görebilseniz. Bir yandan da size
gün batımını göstersem ama ekranı şu an oynayamam. Hazır mısınız arkadaşlarım? Birazcık enerjileri canlandıralım. Çok güzel. Aslında çok yüksek enerjili ama biraz da kırgınlıkların olduğu bir açılım bizi bekliyordu. Hazır mısınız? Hadi bakalım. En yüksek ayınıza olmasına niyet ediyorum. İkinci grup arkadaşlarım için. Hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar siz yani kraliçe kartı geldi. Ne diyeyim ki, kraliçe kartı geldi arkadaşlarım. Eğer ki diyorsanız ki bu hayal beni bulmaz. Hani herkesin hayali gerçek oluyor. Benimki olmuyor Sibel Hanım. Ya da ya hiç iyi bir modda değilim son zamanlarda gibi gibi. Eğer ki böyle düşük frekansta bir şey söyleyecek olursanız ben de size pat diye bu kartı şöyle bir gösteririm arkadaşlar. Ve size o kraliçe enerjinizi hatırlatırım. Çünkü biraz unutmuş görünüyorsunuz sanırım son zamanlarda özellikle. Yani unutmayanlar da vardı tabii aranızda. Ya Sibel Hanım, evet benim enerjim çok yüksek. Yani sadece bu niyetimin hani gerçek olmasını istiyorum da diyebilirsiniz. Ama diğer yandan eğer ki ışığınızı unutmuşsanız, şu güzel kraliçe enerjinizi unutmuşsanız, ne kadar bolluk bereketinizin aslında yüksek olduğunu unutmuşsanız bu bir sizi bir silkeleme kartıdır. Tokat atma kartıdır diyeceğim neredeyse ama neyse, tabii ki öyle bir şey demeyeceğiz arkadaşlar. Bana da uymaz zaten. Neyse, espri yapıyorum tabii ki. Yani sizi şöyle bir silkeleyen bir karttır arkadaşlarım. Lütfen titre ve kendine gel der sana. Sen bir kraliçesin. Özellikle kadın arkadaşlarım için. Eğer ki son zamanlarda biri size değersiz hissettiriyorsa, hissettirmeye başladıysa hemen silkelenin ve kendinize gelin. Ve hiç kimsenin ışığınızı düşürmesine asla izin vermeyin arkadaşlar. Ve bu kart aynı zamanda da çok şefkatli bir karttır. Bir anaçlık kartıdır. Anda ve akışta söylüyorum, yani şu an bilmiyorum bir bebek hazırlığınız var mı, hamile olma vesaire gibi. Onlara da aslında işaret eden bir karttır. O anda da o konuda da güzel bir enerjinin olduğunu söyler arkadaşlar. Yaratım kartıdır. Bol bol üretebilirsiniz. Belki de üretiyorsunuz bu dönemlerde. Bir şeyler yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Bir işlerle meşgulsünüz. Yaratıcı fikirler akıyor belki alanınızdan ya da öyle olacak. Ama daha çok bu güncel enerjinizi yansıtır. Güncel enerjiden kastım, siz belki farkında olmayabilirsiniz. Bakın şu güzel enerjinizin. Ama kartlar hiçbir zaman yalan söylemez. Yani genelde her ne kadar kolektif bir açılım olsa da bu kartın ben ikinci gruptaki herkesi kapsadığını düşünüyorum açıkçası arkadaşlarım. Lütfen bu güzel ışığınızın farkında olun. Şimdi bu güncel bir enerjiydi. Gayet güzel başladı bakın. Mesela ilk grup birazcık kırgın başlamıştı ama ikinci grubun güncel enerjisi oldukça yüksek. Oldukça özgüvenli, yani hiçbir negatif bir şey görmüyorum alanınızda. Belki eğer unuttuysanız hatırlamaya ihtiyacınız olabilir. Şimdi bakın ikinci kart. Yani ilk hissettiğim şey arkadaşlar, e, yani açıkçası ne kadar bakın yüksek bir enerjide olsanız da ve bu açılıma başlarken bir niyet belirlemiş olsanız da birazcık sizin kafanız karışık mı acaba arkadaşlarım? Aralarda hem onu istiyorum ama şunu da istiyorum. Ya o olmazsa yani şu da olur. Ya çok da emin değilim ama Allah hayırlısı olsun. Hani böyle aralardan mı gidiyorsunuz? Çünkü bu birazcık kafa karıştırıcı bir karttır. Yani kafanın karışık olması, karar verememek, o da olsun, şu da olsun. Ee, 2 gün sonra işte fikir değiştirmek, bir türlü böyle netleşememek hissiyatları vardır bu kartta. Tabii ki başka anlamları da vardır ama ben içimden geleni söylüyorum sadece. O yüzden bu, özellikle bu niyet için baktığımız için hep konuyu buraya getireceğim. Bu niyet konusunda belki biraz daha netleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani detaylandırın. Ev mi istiyorsunuz? Nerede istiyorsunuz? Araştırın. Hangi semtte istiyorsunuz? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Ya da eğer aşk istiyorsanız nasıl birini istiyorsunuz? Hiç şey yapmayın, yani çok kriterim olmasın vesaire, nasıl olsa işte gerçek olmayacak falan filan demeyin arkadaşlar. Hep derim. Bunu ben de çünkü deneyimledim. Lütfen netleştirin, kriterlerinizi belirleyin, hayal panosu yapın, vizyon panosu yapın. Ama birazcık net olun. Yani bu kafa karışıklığı evrene her zaman yani böyle karışık kuruşuk sinyal vermek anlamına gelir. O yüzden buna ben çok inanıyorum. Ama siz net olursanız, özellikle bakın bu niyet her neyse, bu açılımdaki başlarkenki niyetiniz, lütfen onu detaylandırın. Açın bir defter, yazın. Şöyle olsun, böyle olsun ya da böyle, böyle, böyle. İşte atıyorum evse mesela bir ev almayı düşünüyorsunuzdur. İşte alacağım ev şu semtte olsun.
rengi şöyle. Hatta yani bana kalacak olsa zaten öyleymiş gibi yazın derim. Her konuda işte atıyorum gene evden hani gidecek olursak işte evim atıyorum şu semttedir. İşte 2 katlıdır, şöyledir, şu kadar odası vardır, işte 3 oda bir salon her neyse. Hatta kirasına bile varana kadar sizi neyse o zorlamayacak miktar. Onu bile yazın derim arkadaşlar. Siz ne kadar net olursanız hayalinizle aynı enerji frekansına girersiniz. Burada azıcık kafanız karışmış olabilir. Azıcık hani böyle bir emin olmama enerjisi, birazcık şey de hissediyorum burada. Birinci gruba da benzer bir şey gelmişti. Biraz kendinizi o hayale giden yolda başka şeylerle, aslında size zaman kaybettiren bir şeylerle oyalıyor olabilir misiniz? Bakın işte atıyorum eğitim almışsınızdır, işte Theta Healing vesaire şifa eğitimleri. Ama siz bir seans yapmamak için sürekli kendinizi oyalıyorsunuzdur ve sürekli başka eğitimler, başka eğitimler, başka eğitimler alıyorsunuzdur. Ama pratikte hiçbir şey yoktur. Ya da işte bir sürü bir şeyler yapıyorsunuzdur ama e, bazılarını artık kendinizi oyalamak için yapıyorsunuzdur. Ama pratikte ne kendinize ne başkalarına bir fayda sağlayacak şekilde onu ete kemiğe büründürmüyorsunuzdur arkadaşlar. Ya da sadece internette çok fazla vakit geçirmek bile aslında bir caydırıcı bir vakit harcama yöntemi olabilir aslında. Özellikle bize hiçbir fayda etmeyen bazı kanallarda mesela vakit harcıyorsak vesaire ya da enerjimizi düşürecek alanlarda çok vakit kaybediyorsak bu da bu hayalinize giden yolu uzatabilir arkadaşlarım. Bu da böyle tatlı bir rehberlik mesajı olsun, hafif bir uyarı mesajı olsun sizler için. Ve bakın üçüncü kartımız ne geldi? Of, ve şununla da birlikte ya çok güzel gelmiş gerçekten. Bakın ikisi de başlangıç enerjilerini çok temsil eder. Burada bir kupa kraliçemiz var. Burada da bir kupa prensimiz var. Evet. Kupa demişim, laflar karışıyor birbirine, kusura bakmayın, hızlı da konuşacağım diye. Burada da bir değnek prensi var. Şimdi ilk hissettiğim şey, burada bir aşk çanları çalıyor olabilir arkadaşlar. Ufukta hem siz duygularınızı ifade edeceksiniz. Aklınızdaki kişi kimse, aşk anlamında diyorum, ya da partneriniz olabilir. Ya da o kişi size duygularını ifade edecek olabilir ve o kişi bir teklifle de gelecek olabilir arkadaşlar. Bir işte aşkını ifade etme olabilir, bir ilişkiye başlangıç enerjisi olabilir. Ama burada biraz daha çocuksu bir enerji vardır. Prens kartları biraz öyle yorumlanır. Bu kişi sizden, eğer aşk için bakacak olursak, biraz hani yaş olarak küçük birisi olabilir. Bilmiyorum, siz kadınsınız diye düşünüyorum. Erkek takipçiler de var. Yani bu kişi, hayatınıza gelecek kişi arkadaşlar, partneriniz biraz yaşı küçük olabilir. Ya da yaşı yaşınıza denktir, boyu boyunuza denktir ama deneyim olarak yani sizden biraz daha toy birisi olabilir. Daha böyle yani az deneyim yaşamış birisi olabilir. Ya da çok deneyim yaşamış olabilir, yaşı yaşınıza denktir vesaire vesaire ama biraz böyle hareketli birisi olabilir arkadaşlar. Daha böyle genç enerji olabilir. Yaşı aynı olsa da hani sizinle. Sizden daha böyle coşkulu, sizden daha tutkulu. Aslında sizi de çok harekete geçirecek ve o yani sizi nasıl diyeyim, aşka getirecek deriz ya, böyle bülbül olup konuşmaya başlayacaksınız siz de. Siz de böyle bir bülbül olup belki de şiirler yazmaya başlayacaksınız. Çünkü kupaların kraliçesi var. Burada çok yoğun duygular var arkadaşlar. Ama tek taraflı değil. Bakın bunun bir karşılığı var karşı tarafta. Ve hatta açılımdaki hissettiğim şey, bu kişiden gelecek hareketle belki bu yeni bir aşk, bilmiyorum ama sizin de duygularınız alevlenecek. Ve belki adını bile unuttuğunuz birçok şey tekrar canlanacak, dile gelecek ve siz zaten ışığı çok güçlüsünüz. Bakın 2 tane kraliçe diyebiliriz aslında. Birisi imparatoriçe, en yüksek titreşimli kart. Diğeri ise kupaların kraliçesi. Ve aynı zamanda da dişi enerjiniz çok yüksek arkadaşlarım. Çok güzel. Bunların hepsi çünkü sizin bu niyetinizi, bu dileğinizi olumlu anlamda etkileyen enerjilerdir. Ve burada da aynı zamanda aşk bir anlamı sadece ve biraz da yüksek bir anlam açıkçası. Fakat diğer anlamı ise arkadaşlarım bir başlangıç enerjisidir. Ve bu bir niyet açılımı olduğu için bu niyetinizin gerçekten de yakın bir zaman içerisinde tezahür etme potansiyeli diyeyim çok yüksek olabilir. Ve bu çok taze bir enerji ya arkadaşlar. Çok güzel, ben çok severim prens enerjisini. Hele de bu değnek olarak geliyorsa böyle çok tatlı, kıpır kıpır, böyle kalıbına sığmayan bir enerji potansiyeli var alanınızda. Bunu çok güzel değerlendirin derim. Çünkü bu bir fırsat olarak da size gelebilir. Yani bu hayaliniz her neyse o hayale uzanan bir fırsat önünüze çıkabilir. Lütfen çok güzel değerlendirin
arkadaşlarım. Ondan sonra devam ediyoruz. Bakın burası biraz blokajlara geliyor. En önemli blokaj. Bakın uzun zamandır gelmeyen bir karttı. Görüntüsü biraz korkunç ama hiç korkacak bir şey yok canım arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. Benim yaptığım açılımlar biliyorsunuz sadece saf sevgi, saf böyle güzel enerjiler olur her zaman. Yani en negatif görünecek bir kartı bile ben olabilecek en olumlu şekilde her zaman yorumlarım. O yüzden ürkecek, korkacak hiçbir şey yok. Şimdi bakın burada bir korku kartımız geldi. Ya bu korku zaten bu geldi mi başka hiçbir şey gelmesine gerek yok. Başka hiçbir blokaj kartının gelmesine gerek yok. Çünkü en büyük blokaj korkudur. Bunun ne olduğunu siz bileceksiniz arkadaşlar. Sizi korkutan nedir? Bu hayali bir gözünüzün önüne getirin. Bakın burada biraz şimdi Theta Healing de yapacağım size. Düşünün bu hayal gerçek olsaydı en kötü ne olurdu hayatınızda? Bu bir derin kazma sorusudur Theta Healing'de. Çünkü belli ki yani sizi alttan alta korkutan bir şeyler de var. İşte atıyorum yani yeni bir işe başlamayı düşünüyorsunuzdur. Dilinizle söylüyorsunuzdur başlamak istediğinizi. Ama sizi korkutan bir şeyler vardır ve ben derim ki mesela danışana o işe sahip olsaydın, o işe başlasaydın en kötü ne olurdu derim. Hemen pat pat danışan dökülür der ki mesela yani ne olurdu işte sorumluluklarım çok artardı ve aileme vakit ayıramazdım der. Ya bakın burada bir korku. Bu inanın o işi almanıza bile bir blokaj oluşturur enerjisel düzlemde. Ya da işte ilişki mesela bakın çok güzel enerjiler var sizi bekleyen. Yani bayağı çekici bir enerji var burada. Kıpır kıpır kaynıyor resmen. Ve siz de alıcı konumdasınız. Yani hazırsınız arkadaşlar. Ve bir imparatoriçe enerjisinde olduğunuzu da hatırlatırım. Ee, fakat eğer ki işte ne bileyim aldatılma korkunuz olabilir, güvenme sorununuz olabilir, belki geçmiş ilişkilerden kalma. Ya bir şekilde korkuyor olabilirsiniz. O yüzden şimdi hemen bu alanın biraz ben şifalanmasını istiyorum. Sizler için şöyle güzel bakın Rainbow Crystal. Şöyle güzel bir gökkuşağı kristalimizi koyalım. Tam korkunuzun üzerine. Her şey olabilir dediğim gibi bu. Para kaybetme korkusu olur. Bu hayale giden yolda. İlişki ise bu hayaliniz belki hayal kırıklığına uğrama korkusudur. Bir türlü başlayamıyorsunuzdur. Ve bu inanın size gelen fırsatları da biraz keser arkadaşlarım. Ama hiç merak etmeyin. Bizim çalışmalarımız hem bir açılım hem de bir şifa çalışması olduğu için alana davet ediyorum. Teta'nın güzel şifa enerjilerini alıp kabul ediyorum diyebilirsiniz. O korkularınız yatışsın. Şöyle bir kalbiniz ferahlasın. Bakın huzurlu olun diyor zaten. Güvercin ne kadar güzel gelmiş ya. Bayıldım bu açılıma. Bakın güvercin ruhu da sizi selamlıyor sevgiyle. Huzurlu olun diyor arkadaşlar. Hatta güvercin de şöyle yanına koyalım korkunuzu. O güzel beyaz kanatlarıyla bir güzel böyle şifalandırsın. Hiç korkacak bir şey yok. Yaradan daima yanımızda. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir nokta var ki şunu şöyle koymak istiyorum. Şimdi burada öncelikle sizin bir desteğe ihtiyacınız var arkadaşlar ama bu maddi bir şey değil. Sizin manevi desteğe çok ihtiyacınız var. Herkesin vardır. Kimin yok? Benim de var. Yani şimdi şu açılım bitsin de yani sevdiceğime şöyle sımsıkı bir sarılsam ya da ne bileyim bir dostumu arayıp çok aralarda konuşurum, paylaşırım işte bir şeyler, o bana destek olur vesaire. Herkesin hani ihtiyacı var ama şu an sizden bahsediyorum ve bu açılımdan bahsediyorum. Özellikle de bu dileğin henüz olmamış olması sizi birazcık yormuş canım arkadaşlarım. Biraz böyle bir içinize kapanmışsınız. Yani birisi gelsin size böyle sarılsın. Bakın spor destekleme kartı geldi. Şöyle bir sarılsın, canım desin işte geçecek, bu zor günlerde geçecek. Sen bunu yapacak güçtesin. Yani böyle bir manevi desteğe çok ihtiyacınız olduğu zamanlardasınız canım arkadaşlarım. Bu çok yansımış ve bakın yani bu kadar mı denk gelir? Bu iki kart da benzerdir. Ama bu bir şartla burada desteklenmeye çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Umarım destekleyenleriniz olsun arkadaşlar ama ya inanın hiç kimse olmasa bile benim de yoktu. Çünkü hiç kimse yani bu zamana kadar kendinize sarılın. Biliyorum aynı şey olmuyor. İstiyoruz birisi gelsin, bize sarılsın, yüklerimizi alsın. Ama peki yoksa ne yapalım arkadaşlarım? Daha dün bir arkadaşıma da öyle söyledim. Adını şu an uyduruyorum. Ayşe diyelim. Yoksa Ayşe'cim ne yapalım peki diyelim dedim. Kendimize sarılalım. Yaptığımız her şeyden yine de keyif almaya çalışalım. Ve inanın bu bizim enerjimizi çok yükseltecek arkadaşlar. Hele ki bu grup. Hele ki bu grup
imparatoriçe enerjisinde olduğunuz için siz zaten eğer ki şu anki hayatınızda birazcık yalnızlık çekiyorsanız çok güçlüsünüz. Asla kurban psikolojisine girmeyin. Yeter ki ışığınızı daha da güçlendirin arkadaşlar. Tekrar buraya geri dönecek olursak, evet burada bir desteğe ihtiyacınız var. Yani bir sevgi hissine, bir şefkate biraz ihtiyaç hissediyorsunuz, evet. Ama şu kartta ise açıkçası biraz eski bir özlem var burada. Biraz nostalji kartıdır. Duruma göre değişir tabii ki. Yani burada da arkadaşlarım siz birisini çok özlüyor olabilirsiniz. Bu pek sevgili olarak hissetmedim ama hani bazı arkadaşlar için bir eski sevgiliyi özleme durumları da olabilir. Ama burada daha çok bir baba karakterine, belki vefat ettiği bir anneye, amcaya, teyzeye, ne bileyim, yani artık hayatınızda olmayan birisi olduğunu hissediyorum. Eski anılara e, özellikle son zamanlarda çok yoğunlaşmış olabilirsiniz. Güzel, burada hiç kötü bir şey yok. Ama bu birazcık enerjinizi şey yapmış olabilir canım arkadaşlar. Yani çok eskiye takılmak, eski anıları çok fazla dalmak haliyle birazcık hüzünlü bir atmosfer yaratır. Bu birazcık bizim enerji alanımızı aslında güçsüz düşürebilir. O yüzden geçmişi sevgiyle belki de artık serbest bırakmak. Aralarda bir mum yakıp bir kahve eşliğinde tabii ki hatırlayın geçmişteki o güzel anılarınızı, neyse bu kişi, kimse. Ama çok fazla derine dalıp da kendinizi de üzmeyin. Birazcık da silkelenme kartıdır. Çünkü beraberinde gelen kartın şu güzelliğine bakar mısınız ya? Ya büyücü geldi arkadaşlar. Siz bana ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Siz hangi bahaneleri sıralıyorsunuz? Bakın size daha ne gelsin? Size kraliçe geldi. Ondan sonra başlangıç enerjisi geldi. Yeni bir aşk da olabilir. Ondan sonra bir tane daha kraliçe geldi. O da kapların kraliçesi. Yani gene bolluk, bereket ve duygu anlamındaki, ilişkiler anlamındaki bir zenginliği ifade eder. Ve bir de güvercin geldi tabii ki. Huzuru temsil ediyor. Korkularınız zaten şifalanmaya başladı bile. Ve arkadaşlarım, tamam, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Sevgiye, şefkate çok ihtiyacınız olan hassas bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Kendinize kocaman sarılın. Bakın ben de buradayım. Ben de bu kadar açılımları neden yapıyorum? Sizi çok seviyorum, destek olmak istiyorum, yanınızdayım. Kocaman sarılıyorum size ve lütfen bir büyücü enerjisinde olduğunuzu unutmayın. Hani gerçek anlamda büyüden bahsetmiyoruz tabii ki. Kartın ismi büyücüdür ve bu diğer destede de bu şekilde e, gösterilmiş bir karttır. Unutmayın ki sizde bütün elementler var arkadaşlar. Bakın, ateş elementi var, su elementi var, kılıç, hava elementi var, toprak elementi var. Bakın ortada kocaman bir tılsım var ve kocaman bir kartal var tam başınızın tepesinde. O yüzden bu hayaliniz, yani tabii ki yüce yaratıcı bilir, ben alan okuyorum sadece. Oldukça hayırlı bir hayal. Asla vazgeçmeyin derim. Tabii kendinizi yormadan, asla yormadan, asla yıpratmadan, ama bu hayalin peşinden gitmeye değer. Ve bunu gerçekleştirecek güç de sizde var arkadaşlar. Çok güçlü bir kart geldi. Bunu lütfen sakın unutmayın derim. Muhteşem ya, çok severim bu kartı. Ve burada size bir rehberlik mesajı var arkadaşlar. Şimdi alta ineceğimiz zaman bakacağız. Şimdi biraz sıralamayı değiştireceğim şimdi burada. Bakın, burada ilk gruba da gelen kart, bakın size de geldi. Burada bir şeylerin artık ucuna kadar gelmişsiniz. Burada çok sabır kartı bu. Yani hani derler ya, ya Ayşe, sabır ne derler? Sabır taşı olsa çatlar mı derler? Peygamber sabrı mı derler? Siz bir şeylere arkadaşlar fazla sabretmişsiniz ya. O kadar çok sabretmişsiniz ki burada çok yüksek bir sabır enerjisi var. O kadar ki artık ucuna gelmişsiniz. Hani böyle yandım Allah denir ya, yani uçurumdan atacaksınız kendinizi. Ya birisi sizi çok artık deli etmiş, sabrınızı çok aşırı sınamış ya da sizdeki belki kredisi bitti. Ya da bir şey için çok mücadele ettiniz ama artık hani çıkmaz yol. Ya artık o yolu değiştirmen gerekiyor. Yok, oradan geçiş yok artık. Ya da uçurumdan düşmek var, hani öyle bir noktaya gelmişsiniz arkadaşlar. Ama merak etmeyin, alan çok temiz. Yeter ki siz o şey her neyse bir bırakma kartıdır çünkü ve bu dileğinizi de etkileyen bir şey bu. Yani bir şeyi artık bırakmanız gerekiyor arkadaşlarım. Artık bu kadar sabır taşı olsa çatlar dediğimiz her neyse o. Ya sınır çizin o kişiyle ya da o durumla, ama lütfen önünüze bakın derim. Ve ille de o yolda yürümek için bu kadar çok zorlamayın kendinizi, bu her neyse. Çünkü sizi bekleyen bir sürü başka güzel fırsatlar olabilir. Bu hayal için de geçerli olabilir. Bakın bilmiyorum ama netleşin. Bakın netleşme kartı çıktı. Eğer gerçekten istiyorsanız bakın yapabilecek güçtesiniz. Ve o zaman da
Bu yolda ilerleyin. Ama bırakmanız gereken bir şeyler varsa size hizmet etmeyen, bu da çok güçlü bir bırakma kartıdır arkadaşlarım. Şimdi bunu böyle alacağım. Bunu şöyle başa almak istiyorum. Ve daha sonra bakın bir şeyler gerçekten sarsılmaya başlıyor ya. Siz hani neyi bırakıyorsunuz? Bırakmanız gerek bilmiyorum ama sarsıcı bir mesaj var. Ve hani asla korkutmak için tabii ki söylemiyorum ama yani kart diyorken daha neyi bekliyorsun diyor. Uçurumun resmen kenarına gelmişsin. Artık kendini düşünmen gerek. Biraz bencil olabilirsin. Hani sağlıklı bencillik deriz ya arkadaşlar. Ya da bakın bu kart. Burada artık bir hani kaos olacak. Hani şöyle gösteremedim kartı, kusura bakmayın. Ekranı çünkü görmediğim için. Bakın burada bir artık kaos var ve bir şeyler dökülüyor. Yani parça parça dökülüyor. Bakın eski benlikleriniz belki dökülüyor. Eski inançlarınız dökülüyor. Korkacak tabii ki hiçbir şey yok. Çünkü hani bir yılanın derisini atması gibi yeni siz ortaya çıkacaksınız artık. Ama şu döküntüleri de tekrar yerden alıp da yapıştırayım. Ay eyvah gitti, ay bir parçam döküldü vesaire demeyin. Bakın giden kişilere üzülmeyin. Bırakın gitsin. Bırakın gitsinler arkadaşlar. Arkadaşlıklar için de geçerli. Frekansınızın tutmadığı insanları zorla alanınıza tutmak için ya da onların alanına zorla girmek için hiç uğraşmayın. Sizde imparatoriçe enerjisi var. Siz daha ne diyorsunuz arkadaşlarım ya? Sizde olabilecek en güçlü enerjiler ve yüksek frekanslar mevcut ki bakın bir de büyücü kartı var. Yani en güçlü tezahür ettirme kartı var. O yüzden şu iki kartı dikkate alın derim. Neyin sonuna geldiyseniz, neye gereğinden fazla iltimas gösteriyorsanız, yani sabır gösteriyorsanız artık bu sizin enerjinizi biraz düşürüyor olabilir ve bu dileğinizin de gerçekleşmesi için yüksek bir enerjiye ihtiyacınız var ki zaten sizde var. Zaten sizde var. Ama bu sabır gösterdiğiniz şey biraz sizi tüketiyor olabilir. Ona bir dikkat edin derim. Ve dökülenleri toplamak için artık uğraşmayın. Dökülen dökülsün, giden gitsin. Yeni bir siz doğacak çünkü. Hele de bu hayalin gerçek olmasıyla birlikte. Ve burada arkadaşlar iki tane daha size rehberlik mesajı geldi bu dileğinizle ilgili. Birincisi, bilmiyorum ki dileğiniz nedir, her şey olabilir. Bu biraz gözlem yapma kartıdır. Yani diyelim ki ilişkilerle ilgili bir dileğiniz var. İşte mesela aşkı istiyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ne için bu açılımdasınız şu an. Bu biraz gözlemci kartıdır. O kişinin gelmesi yakındır ama acele etme der. Sakin ol. Heyecan yapma. Bakın bu zaten çok heyecanlı birisi. Çok böyle kıpır kıpır bir ateş grubu olabilir gerçekten de aşk için bakacak olursak eğer. Ama bu der ki sen sakin ol. Tamam, telaş etme, belli etme bu kadar heyecanlandığını, derin bir nefes al der. Ve lütfen dikkatli at adımlarını. Hiçbir tehlike yok burada arkadaşlarım bu arada. Tertemiz bir kart. Ama hani o derece hızlı hareket etmene gerek yok. Yani biraz sakin ol. O kişiyi güzelce bir gözlemle. Ve bazı şeyleri fark edebilirsin der. Olumlu anlamda aslında ama bir bakın bakalım arkadaşlar. O an geldiğinde bunu anlarsınız zaten acele etmemeniz gerektiğini. Ama güzel bir karttır. İlişkiler hariç neyse dileğiniz, iş olur, başka bir şey olur. O alanda biraz bilgi topla der. Sizin bu alanda biraz bilgi toplamaya ihtiyacınız olabilir. Bir bakın bakalım. Daha fazla ne öğrenebilirsiniz bu konu hakkında? Nasıl araştırmalar yapabilirsiniz? Ne size katkı sağlar? Kimler size yardımcı olabilir? İnternet elimizin altında, ChatGPT var, her şey var artık biliyorsunuz. Bu der ki bu alanda biraz daha gözlem yap, araştırmalar yap, sezgilerini dinle ve öğreneceğin her şey hem dileğinin tezahür etmesi için hem de senin özgüvenin bu konuda daha da yükselmesi için sana katkı sağlayacak der arkadaşlarım. Ve bakın son rehberlik kartınız. Bu da aslında biraz farklı açıdan bir rehberlik olduğunu hissettim. Bakalım sizde bir anlam uyandıracak mı? Der ki, şimdi bu hayalimiz için bakıyoruz ya aslında bu direkt onu kastediyor arkadaşlar. Ve biraz da belki Observer kartına da eşdeğer olabilir bakın. Ama biraz farklı bu. Şimdi burada hayaller için koşan birisi var. Ama koşarken bir şeyleri de geride bırakıyor bakın. Aslında şu kartla da çok bağlantılı değil mi bakın. Bazı parçalar dökülüyor görüyor musunuz? Ya bu sizi korkutmasın parçalar dökülüyor vesaire dediğim zaman. Yani bu hani size hizmet etmeyen inançlar dökülüyor, özgüvensizlikleriniz dökülüyor. Hatta buraya bir kart koymak istedim şu an. Bir saniye, iki tane koyacağım. Evet, anda ve akışta. Aynı zamanda bir şifa çalışması çünkü biliyorsunuz artık. Güzel bir amatist koymak istiyorum. Dökülen bütün parçalarınıza izin vermeniz için ki yeni bir siz doğsun.
Bir tane de şunu koymak istiyorum arkadaşlarım. Bakın bu da gökkuşağı pembe kristalimiz. Ay çok güzel parlıyor bakın ışıkla vurunca. Bunu da şuna koymak geldi içimden. Evet burada çünkü derin bir özlem var. Sizi belki üzüyor bu, o kişinin yokluğu vesaire. Onun böyle sevgisi size aksın ve bu alanda şöyle canım benim şöyle birazcık şifalansın. Böyle bir şey koymak geldi içimden. Alıp kabul ediyorum diyebilirsiniz. Oradaki kırgınlıklar belki küs olduğunuz birisi olabilir. Canınızı acıtıyordur onunla görüşememek. Oraya şifalar aksın. Ve burada da arkadaşlarım şu karta biraz benzettim ben bu kartı. Bakın o hedef derken yeni kapılar açılacak önünüzde. Ve her zaman aklınızı çelecek bir şeyler olacak. Eskiyi bırakmak, işte konfor alanını bırakmak belki sizi birazcık üzecek. Çünkü siz eski halinize alışkınsınız. Eski ortamınıza vesaire. Sizi böyle tekrar o alana çekmek isteyen arkadaşlar vesaire olabilir. Ya burada kıskançlık enerjileri de biraz seziyorum doğru söylemek gerekirse. Siz çünkü çok güçlüsünüz arkadaşlar. Işığınız çok yüksek. Lütfen çeldiricilere dikkat edin. Moralinizi bozacak kişilere asla prim vermeyin. Siz doğru olduğunuza inandığınız yolda ya gerekirse tek başınıza bile olsanız yürümeye devam edin ve geride kalan parçalarınızı artık tekrar toplamak için uğraşmayın. İki mesaj aynı anda gelmiş size. Bakın. Çünkü bu hayale gideceğiniz yolda hakikaten büyük aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Ufkunuz belki daha çok açılacak. Bilmiyorum bu dileğin ne olduğunu ama resmen sizi baştan yaratmaya giden bir yol. Bu dilek olsa ya da olmasa da o yolda siz o kadar eski benliklerinizi bıraka bıraka gidiyorsunuz ki yani çok hayırlı bir yol bu arkadaşlarım ve inşallah da bu dileğiniz en hayırlı zamanda gerçek olsun diyorum. Şimdi bakın şu kart dediğim gibi aşk kartı olacak. Aşk kartı. Bakalım. Bekarlar için, platonikler için, hayatında biri olanlar için ya herkes için aslında evliler, bekarlar hiç fark etmez. Bakalım nasıl bir mesaj gelecek. En yüksek hayrınıza olsun. Elim ısındı şu an aşk enerjisinden. Bakalım. Wow. Evet arkadaşlar bakalım bu dediklerimle kimler uyumlanacaksa artık. Şimdi bu kart diyor ki size eğer ki bekarsanız ve aşka hazırsanız karşınıza çıkacak olan kişi sizin eski hayatlarınızda tanıdığınız biri olması çok muhtemel. Yani mesela ben sevdiceğim hakkında öyle hissetmiştim. Yani sanki tanıyormuşsunuz gibi bir his. O kadar hani hiç yabancılık hissetmeyeceksiniz o kişi hayatınıza geldiğinde. Ve o da aynı şekilde arkadaşlar çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Bakın hani demiştim ya size hızlı gelecek size diye. Hani o kadar hızlı gelecek ve siz hiç yadırgamayacaksınız belki de. Çünkü onu eski hayatlarınızdan belki tanıyormuşsunuz gibi. Hani öyle olmasa bile, yani bilmiyorum geçmiş yaşamlara inanıyor musunuz? Hani öyle olmasa bile, inanmasanız bile en azından diyebilirim ki hayatınıza gelecek olan kişiyle hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Çok benzer özellikleriniz olacak ve onun yanında gerçekten de kendinizi siz de şaşıracaksınız ama çok rahat hissedeceksiniz arkadaşlarım. Böyle bir mesaj olsun bu da sizler için, aşkı bekleyenler için. Belki de partneriniz de zaten böylesinizdir. Zaten birbirinizi eski hayatlardan beri tanıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Çok enteresan, güzel, derin bir kart geldi. Şimdi son kartımız ise bir melek mesajı olacak. Hazır mısınız? Anda ve akışta. Güzel meleklerin bakalım size vereceği destek mesajı ne olacak? Bakalım. Ay çok güzel geldi arkadaşlar bakın. Şöyle gösterelim. Yürekten sevgi kartı geldi. Altında da diyor ki yürekten sevgi, samimiyet ve bağlılık. Çok güzel. Yani tabii bu biraz aşk titreşimleri hissettim burada arkadaşlarım. Eğer ki sevdiceğinizle aranız biraz limoni gibiyse ya da biraz soğukluk varsa inşallah şifalanabilir, güzel enerjiler akabilir ilişkinize. Öyle de olsun. Hayatınızda hiç kimse yoksa gelme ihtimali çok yüksek. Melekler koruyucunuz olsun. Kalbinizi kapattıysanız birazcık bazı hayal kırıklıklarından dolayı o da şifalanıyor arkadaşlar. Ve bakın şu hissetmek istediğiniz o destek, o sevgi, o şefkat, o sarılma hisleri hayatınıza geliyor. Belki bir kişi olarak geliyor, belki his olarak geliyor ya da meleklerin desteğiyle bu alanda çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlarım. Samimiyet, yürekten sevgi, bağlılık hisleri içeren bir sevginin kapıda olma ihtimali çok yüksek.
Şimdi diğer gruplarda da yapacağımız gibi sizde de 3 tane zar atacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Hemen kırmızı kesemizi alalım. Evet, bakın burada da benim zarlarım var. Belki görmüşsünüzdür önceki açılımlarda. Şöyle bakın. Şimdi burada da her zarın bir tane yüzeyinde bir resim var arkadaşlar. Sizin için şimdi 3 tanesini çekeceğim. Evet. Birazdan şöyle bir şakırdatıp atacağım. Bunları çok kısa yorumluyorum. Bakın isterseniz gene bu dileğinize odaklanın. İsterseniz hemen başka bir dileğe de geçebilirsiniz. Ya da bir tane daha dilek ekleyebilirsiniz. Ya da anda ve akışta bir mesaj olarak kabul edebilirsiniz. Hadi bakalım. Oo, çok güzel. Tamam. Arkadaşlar biraz koruma kalkanlarınızı indirmeniz gerekiyor. Yani bu şemsiyeleri artık tutmanıza gerek yok. Bakın bu koruma kalkanıdır. Yani anda ve akışta yorumluyorum arkadaşlar. Bir şeyden hani çok temkinli yaklaşıyorsanız ya bir şans verebilirsiniz. Bu kadar korumaya almanıza gerek yok kendinizi. Bilmiyorum size ne ifade etti arkadaşlar. Siz çünkü zaten korunuyorsunuz. Bu bir şeyleri biraz daha incelemeniz gerekiyor. Bakın ne kadar benzer geldi. Ya çok güzel, bayılıyorum bu eş zamanlılığa. Bakın burada ay konuşamadım. Observer kartı gelmişti. Yani gözlemlemek, gözlemci olmak, araştırmak, daha çok bilgi toplamak vesaire. Bakın burada da o büyüteç burada zar şeklinde girmiş yani resmen arkadaşlarım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu hayaliniz olabilir, bu başka bir şey olabilir. Biraz araştırma yapın lütfen o konuda. Bir şeyler öğrenin, bakalım neler bulacaksınız. Bu öğrendiğiniz her şey size çok güzel çünkü katkı sağlayacak arkadaşlar. Burada da 2 tane ağacımız geldi. Öncelikle ruh eşiniz, sevdiceğiniz hayatınıza geliyor olabilir. Köklenmeye biraz ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Lütfen kök çakra güçlendirme çalışmaları yapın. YouTube'da videolar vardır, benim kanalımda da var. Onları yapabilirsiniz. Ağaç köklenmek demek biliyorsunuz. Bir de doğayla biraz daha zaman geçirebilirsiniz. Çok kopuk olduysanız doğadan, gerçi hepimiz yani ben bile bakın ağaçlara bakıyorum ama bazen de evden çıkmıyorum yani arkadaşlar ama lütfen doğada biraz daha zaman geçirin. O ağaçların o rüzgarda salınışını izleyin. Bakın iyi geleceğini hissediyorum size. Sadece izlemek bile insana iyi gelir. Bulutlara bakın, çiçeklere bakın. Ya bilmiyorum nasıl bir yerdesiniz ama deniz kıyısındaysanız ya da inebilecekseniz deniz kıyısına, deniz kıyısında birazcık yürüyüş yapın. Ama lütfen doğada birazcık zaman geçirmeye ruhunuzun ihtiyacı olabilir canım arkadaşlarım. Evet, şimdi his yüklemelerimizi de yapalım. Önce birazcık şöyle güzel titreşimler verelim. Gerçekten çok 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 sevgi dolu bir açılım oldu. Mumlarımız da harika görünüyor ya. Çok hoş bir atmosfer olmuş gerçekten. Şimdi istiyorsanız bu güzeller güzel mumlara odaklanın. İster lotus çiçeğimize ya da herhangi bir yere ya da gözlerinizi kapayın. Hemen hislerinizi yükleyelim alanınıza. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım en iyi ve en yüce şekilde. Lütfen ikinci gruptaki arkadaşlarıma şu hisler yüklensin niyet ediyorum. Bir bolluk bereket enerjisinde olmanın, hayal gücünün kuvvetli olmasının, yaratıcılık yani üretim enerjisinin kuvvetli olmasının nasıl hissedildiği, o sevgi ve şefkat duygularının nasıl hissedildiği hem almanın hem verebilmenin, hayaller konusunda kararlı olmanın, sınır çizmenin, ne istediğini bilmenin, bu konuda adımlar atabilmenin, kendini net, en güzel şekilde özgüvenle ifade edebilmenin hisleri, huzurlu olmanın hisleri, artık korkuları geride bırakmanın hisleri, korkuları yani bize hizmet etmeyen korkuları geride bırakmanın hisleri, desteklenmenin, sevgiyle sarılıp sarmalanmanın hisleri, geçmişi de, geçmişteki anıları da tabii ki aralarda hatırlayabiliriz ama kalbimizi acıtan anıları artık yüce yaratıcıya teslim etmenin, kabule geçmenin hisleri, bütün elementlere sahip olmanın hisleri, hayallerimizi tezahür ettirmenin hisleri, bizden düşen ve bize ait olmayan artık eski benliğimize ait olan parçacıkları özgür bırakmanın hisleri, hayalimiz, istediğimiz konu her neyse odaklandığımız şey, o konuda derin araştırma yapabilmenin, bilgimizi arttırmanın, dolayısıyla da özgüvenimizi arttırmanın hisleri ve doğru bildiğimiz yolda özgüvenli bir şekilde ilerlemenin,
arkaya bakmadan ışık içerisinde ilerlemenin hisleri ve aşka kapılarımızı kocaman açmanın, ruh eşi, hayat yoldaşımı hayatımıza almanın ve mutlu bir birlikteliğe, beraberliğe adım atabilmenin ve buna layık olduğumuzun hisleri lütfen kabul edenlerin alanlarına yüklensin. Kabul eder misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh, çok güzel bir açılımdı arkadaşlarım. Şifa olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Size kocaman böyle sarılıyorum tüm kalbimle. Sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir romantik bir Bangkok akşam üzerinden ya da akşamından akşam oldu artık. Sizleri çok seviyorum. Dilekleriniz en hayırlı zamanda gerçekleşsin dilerim. Siz bu güzel enerjilerde kalın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet canım arkadaşlarım, şimdi 3. gruba başlıyoruz. Bakın bu güzel resmi seçen arkadaşlarımız için olacak şimdi. Şimdi bu resim, bu güzel peri resmi arkadaşlarım sizi ve aslında sizin hayalinizi temsil ediyor. O yüzden onu böyle baş köşeye, başımızın tacı olarak şöyle baş köşeye koyuyoruz. Onun böyle güzel enerjileri alana akmaya başlasın. Sizler de içinizden niyetinizi istiyorsanız dile getirebilirsiniz. Neyse o niyetiniz, o dileğiniz. Şöyle bir odaklanabilirsiniz. Neyi bilmeniz gerekiyor, neyin farkında olmanız lazım? Önünüzdeki engeller nelerdir? Destekleyici enerjiler nelerdir acaba bu dileğin alanında? Ben de en az sizin kadar merak ediyorum şu an. Ve hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Önce her zamanki gibi klasik destemi alacağım elime. Evet, bakalım güncel enerjiler nedir acaba? Bu hayaliniz her neyse, belki yeni bir aşk, belki bir iş, belki ülke değiştirmek, belki bambaşka bir şey, bambaşka bir şey. Belki bir şeyi bırakmak, belki bir şeye başlamak. Her neyse bu. Peki sizin alanınızda neler var arkadaşlarım? Siz bu niyetle hizada mısınız? Biz çünkü niyetimizle hizalanmak durumundayız ki aynı enerjide olalım ve frekansımız yüksek olsun. Bakın hayaliniz her neyse. Hayaller genelde hep yüksek frekanslıdır. Ve bizim de aynı enerji alanında olmamız gerekir ki onu daha rahat çekebilelim. Bakalım ne var alanınızda güzel arkadaşlarım benim. Güzelce şöyle arkanıza yaslanın. Şu an bir yandan hem açılım yapıyorum, bir yandan size imreniyorum. Ben de şu an izleyici konumunda olmak isterdim. Biri de bana baksa, keşke şöyle bir açılım yapsa. Espri yapıyorum tabii ki. Hadi bakalım başlayalım artık. En iyi ve en yüce şekilde. Alanda neler var? Durumlar nedir? Çok iyi başladık. Dur bakalım. Oo süper. Oh my god diyeceğim arkadaşlar. Çok güzel başladık. Masa titredi yani şu an yüksek frekanstan. Harika başladık. Ne ararsanız var. Aşk mı? Var. Para mı? Var. Güç mü? Var. Of süper. Tamam Sibel sakin ol. Evet. Teşekkür ederim desteme. Öyle kenara koyalım. Şimdi bu güzel dolunay manzaralı destemizi aldık mı? Aldık. Neleri başka bilmemiz gerekiyor? Alanda neler var? Blokajlar nelerdir? Eğer varsa bir blokaj, bir engel. Nelerdir? Ne yapmak gerek? Destekleyen enerjiler nedir? Köstekleyen enerjiler nedir bu hayalimizi tezahür etmesini diyorum. Ve büyük bir merakla sizler için hemen çekiyorum arkadaşlarım. Evet, peki. Teşekkür ederim. Şimdi diğer destemizi almak istiyorum. Şu. Hazır mısınız arkadaşlarım? Evet. Haydi bakalım. Başka neler var alanda? Neyi bilmemiz gerek, neyi görmemiz gerek? Ne kadarını bilebiliriz, görebiliriz? Bize nasıl destek mesajları gelebilir? Bu hayalin tezahür etmesi için. Hayırlı mıdır? Nasıl bir şeydir bu? Ki hayırlı mıdır? Sorduğum soruyu geri alıyorum. Çok hayırlı bir enerji olduğu zaten hissediliyor buram buram. Hiç negatif, hiçbir şey yok arkadaşlarım.
Çok güzel bir açılım. Bakalım nelere vesile olacak diyelim ve şöyle de yapalım ve çekelim bakalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Of, çok güzel. Harika geldi. Keşke bana gelse. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ve hemen diğer destemi alıyorum. Başka nasıl destek mesajları alanımıza gelebilir? Neye ihtiyacınız var? Nasıl desteklere, farkındalık mesajlarına ihtiyacınız var? Neleri bilmek gerek? Alanda nasıl enerjiler var? Nasıl rehberlikler gelebilir? Evet, şöyle gevşek gevşek karıştırdık. Hazır mısınız? Şuradan çekeceğim ve evet. Ay çok tatlı geldi ya. Ne kadar güzel geldi arkadaşlarım. Çok sevimli. Çok sevimli geldi. Çok tatlı geldi. Çok güç verecek şekilde geldi. Şimdi bu desteği de ilk defa başladım açılımlarımda kullanmaya. Kendim için çok baktım bu desteden. Bu bir aşk destesi aslında arkadaşlar. Ve buradaki gelecek mesaj hem bekar aşkı arayan arkadaşlarıma gelecek. Hem platoniklere gelecek. Belki aklınızda biri var. Ya da bir ilişkidesiniz ama belki bir rehberlik mesajı almaya ihtiyacınız var. Belki de size de gelecek olabilir. Bakalım buradan da şöyle buram buram, gül kokulu, aşk kokulu, sıcacık, harika bir mesaj ne gelebilir? Şu. Bunu şu an bir gizli tutacağım. En son açacağız. Diğer gruplarda da öyle yaptık. Neden? Cevabı yok. Şöyle koyduk. Tamam. Şimdi son mesajımız ise bir melek destesinden olacak. Bakın şu destenin arka fonuna. Of, çok seviyorum lotus çiçeği. Önüm arkam sağım solum lotus oldu arkadaşlar. Gerçekten Tayland'da zaten ana vatanı lotusun. Adım başı hani lotus çiçeği görürsünüz Tayland'a gelirseniz. Gelenleriniz zaten görmüştür. Ben de çok seviyorum. Ve bakalım size şöyle bir rehberlik mesajı olarak melek destesinden acaba ne gelebilir? Kalbinizi ferahlatsın, yüklerinizi daha da bir hafifletsin, şifanıza katkı olsun. Şu olduğunu hissediyorum. Bunu da kapatıyorum. Bu iki kart böyle e, Kaptan Köşkü'nde orada köşede dursun. Onları en son açmak istiyorum arkadaşlarım. Şimdi biraz daha gene tabii ki güzelce bir 528 ses frekansımızla alandaki enerjileri bir canlandıralım. Bir bakalım neler var. Hazır mısınız? Evet, çok güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, başlamadan önce ben bir çayımı tazelemek istiyorum arkadaşlarım. Hemen birazdan geleceğim. Evet, çayımı da tazeledim. Misler gibi bergamot aromalı canım çayım benim. Şimdi hazırsanız şöyle bir yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Bakın gerçekten şanslısınız ya. Yani keşke herkese böyle bir kart dörtlüsü gelse. Özellikle şu dört kart. Hani bir insanın hayatta isteyebileceği her şeyi direkt böyle yansıtan kartlar arkadaşlar. Bolluk, bereket çok yüksek. Aşk enerjileri var. Güç sizinle. Çok güzel enerjiler var. Bakın ilk gelen kartınız ben bunu genelde çalışkanlıkla bağdaştırıyorum. Güçlü bir toprak enerjisidir bu. Bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz ama tabii ki hep dediğim gibi bir kolektife şu an hitap ediyorum. Üçüncü grup. Ve her cümle herkese uymayabilir. Siz bir bakın hani hangi enerjiyle uyumlanıyorsanız, hangi cümleyle uyumlanıyorsanız o zaten size aittir arkadaşlarım. Bakın bu güçlü bir toprak enerjisidir. Siz toprak grubu olabilirsiniz belki. Ya da yükseleniniz ya da ay burcunuz vesaire toprak olabilir. Siz çalışkan enerjide bir kişisiniz öyle hissediyorum. Ve bu dileğiniz için siz hakikaten de çaba sarf ediyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum ne yaptığınızı bilmiyorum ama siz sürekli bıkmadan, usanmadan yani bu niyetinizin gerçekleşmesi için sadece öyle hayalde manifest etmek vesaire işte meditasyon, vizyon panosu belki onları da yapıyorsunuzdur ki ben çok tavsiye ederim. Ama siz yani çok emek de sarf ediyorsunuz. Eğer bir ilişki istiyorsanız belki yani belki kalbinizi açıyorsunuz, denemelerde bulunuyorsunuz, hayal kırıklığına uğramayı göze alıyorsunuz.
Ya da bu bir başka bir hayalse eğer somut anlamda gerçekten girişimlerde bulunuyorsunuz arkadaşlarım. Ve yani Allah bence her zaman bu kadar çaba sarf edeni ödüllendirir. Buna ben tüm kalbimle inanıyorum. Güzel bir açılış kartı oldu. Hakikaten hak ediyorsunuz da. Çünkü bayağı kendinizi adamışsınız hani bu işe. Ve biraz da sanatçı ruhu da var bence sizde. Bilmiyorum resimle, müzikle vesaire hani uğraşıyor musunuz? Çok tatlı, güzel bir insansınız bence. Ben alanımda sizin gibi bir insan olsun isterim açıkçası. Çok hani sabahatkar, sabırlı, bıkmadan, usanmadan çaba harcayan, emek veren, biraz da fedakarlık enerjisi de hissediyorum. Biraz çok fazla çalışmaktan belki aileyi, sevdikleri ihmal etme enerjisi de olabilir arkadaşlarım. Ve bakın direkt söyleyeceğim bu hayaliniz çok hayırlı bir hayal olarak görünmekte. Sadece kart okumasında tabii ki neyin ne olduğunu Allah bilir arkadaşlar. Ama alandaki enerjiler çok yüksek frekanslı. Bu hayal acaba maddi bir şey mi? Yani bir şey almak mı istiyorsunuz mesela arkadaşlarım? Yani ucu böyle paraya dayanan bir şey mi bu acaba? Çünkü burada size bir tılsım ası gelmiş. Size büyük bir fırsat sunulacak. Bu kart gerçekten de frekansı çok yüksek bir karttır arkadaşlarım. Çok yüksek titreşimle siz o şeye başlayacak olabilirsiniz yakın zaman içerisinde. Oldukça yakın olduğunu da hissediyorum. Ama bu aynı zamanda bu dilekten de bağımsız olarak başka bir fırsatın da önünüze geleceğini söylüyor olabilir. Biraz onu da alanınızda hissediyorum arkadaşlarım. Yani siz hani bu dileğinize şu an çok odaklandınız ama hayat size başka bir açıdan da başka bir şekilde yüzünüze gülecek olabilir. Bir fırsat çıkaracak olabilir. Fakat bu kart anda ve akışta der ki evet hayat sana bu fırsatı sunacak ama e, yani sunduktan sonra senin yine de onu alıp şekillendirmen gerekiyor. Eğer bu bir ilişki ise yani bakın yani hemen arkasından zaten neredeyse ruh eşini temsil eden çok güzel bir kart geldi. Bu kart normal tarot destesinde yok arkadaşlar. Bu özel bir deste olduğu için içerisinde hediye olarak gelen kartlardan birisidir bu. Ve biraz da aşıklar kartına vurgu yapan bir karttır ama bence ondan çok daha güzel bir kart aslında. Sevgi dolu, böyle muhabbet dolu, hoş bir enerjisi var. Yani eğer ki hayaliniz bir ilişki ise evet bu size sunulacak yakın gelecekte. Fakat yine de tamam artık aşkı buldum değil. Yani yeri gelecek belki yani birbirinizi tanımaya çalışacaksınız. Bambaşka bir insan sonuçta belki çok benzer olabilirsiniz ama yine bir emek harcayacaksınız birbiriniz için ve bu aslında normal bir şey arkadaşlar. Çünkü sizde bu enerji çok baskın, toprak enerjisi. Toprak enerjisi aynı zamanda yuva kurmaktır, artık bir yerde sabit kalmaktır, köklenmektir, kök çakranın güçlenmesidir. Bunlar da alanınızda çok güçlü. Ve bakın dileğiniz nedir bilmiyorum ama eğer ki aşkı isteyen, o niyetle bu açılımın başına oturan, dinlemeye başlayan arkadaşlar varsa alanınızda aşk frekansı çok yüksek arkadaşlarım. Ay şu karta bakın resmen sanat eseri. Çok hoşuma gitti. Birbirine böyle sevgiyle, tutkuyla sarılan bir çift resmi var. Belki mevcut bir ilişkiniz var. Onun daha da çok şifalanma ihtimali olabilir. O ilişkinin daha da köklenme ihtimali olabilir. Eğer ki ilişkinizde zaten mutluysanız evliliğe doğru gitme ihtimali olabilir arkadaşlarım. Çünkü dediğim gibi toprak enerjisi hele de az gelirse eğer iyice artık o ilişkinin bir hem isminin konulması hem daha da derinleşmesi hem de artık biraz yani eve bürünmesi yani evden kastım nişan, evlilik, o yolun artık netleşmesi, karı koca olmak vesaire. Daha doğrusu düzenli hayata geçmeyi temsil eder. Bu da alanınızda çok yüksek arkadaşlarım. Çok güzel, gerçekten harika geldi. Ve bu gelecek kişinin de çok romantik birisi olduğunu şu an hissediyorum. Siz kadın olun ya da erkek olarak beni dinliyor olun. Gelen kişi çok çok tatlı ve biraz su grubu belki olabilir. Çok romantik bir kişi arkadaşlarım. Size gerçekten de çok kıymet verecek bir enerjisi var bu kişinin. Biraz da maddi durumunun iyi olduğunu hissediyorum. Yani öyle bir enerji akıyor şu an. Hani siz belki böyle bir şeye çok önem vermiyor olabilirsiniz. Ya da bilmiyorum hani birinci kıstasınız çok zengin olması olmayabilir. Ama bu kişinin gerçekten de varlıklı bir kişi olduğunu da söyleyebilirim. Ve diğer gelen kart arkadaşlar çok güzel geldi gerçekten. Bakın bu size bir rehberlik kartı aslında. Benim de çok sevdiğim kartlardan bir tanesi. Güç kartı geldi. Burada bu niyetinizi gerçekleştirecek gücün tabii ki yüce yaratıcının izniyle sizin gerçekten de alanınızda olduğunu gösteriyor. Biraz da mücadele kartıdır.
Evet, belki bu hayal çok kolay olmayacak olabilir açıkçası. Hemen demiyorum, hemen olmayacak değil. Bu hemen olma enerjisi var. Yani yakın gelecek içerisinde. Öyle çok uzun sürmeyecek olabilir. Ama hani ufak tefek belki bir çakıl taşları, hani hangimizin önüne gelmiyor ki değil mi engeller? Belki zaten var şu an önünüzde. Bakacağız şimdi diğer kartlara da. Ama sizin yani o engellerden atlayacak güçte olduğunuzu söylüyor arkadaşlarım. Ve bu hayaliniz gerçekten o kadar tatlı, o kadar güzel, berrak bir enerjisi var ki. Ve bu hayal bir kere hayatınıza gerçekleştiği zaman belki de ömrünüzün sonuna kadar size eşlik edecek bir hayal de olabilir. İşse eğer uzun soluklu olabilir. Bir eşse o ruh eşiniz olabilir ve çok uzun soluklu olabilir. Bakın çünkü sonsuzluk simgesi var üzerinizde. Ve sizi birazcık başlarda zorlayacak olsa da birazcık önünüze engeller, belki ufak tefek bir şeyler çıkabilir. Lütfen bu sizi asla yolunuzdan çevirmesin. Bu hayalinizden aranıza soğukluk getirmesin. Çünkü siz zaten çok çalışkansınız ve kafanıza koyduğunuzu yapacak güçtesiniz. Ve eğer birazcık sabredebilirseniz arkadaşlar, hayat gerçekten de özellikle bu hayalinize giden yolda belki de sadece o hayaliniz eğer bir köprüyse o köprünün ilk basamakları belki önünüze serilmeye başlayacak. Ama işte o basamakların üzerinde hani yürümek, ilerletmek size kalmış bir şey. Aslar biraz öyledir. Hani hayali sana sunar ama senin gene de hani bir çaba sarf etmen gerekir. O hayalin daha da böyle filiz vermesi için. Ama hani yorucu bir şekilde çaba değildir bu. Sadece biraz hani emek, dikkat, farkındalık vesaire. Ve hepsini yapacak güce sahipsiniz arkadaşlarım. Burada tabii ki biraz egosal durumlar olabilir. Yani bu size de yapılıyor olabilir. Çok egolu biriyle karşılaşmış olabilirsiniz. Ya da bu kişi de ya birazcık ego olabilir. Bu da tabii ki bize neyi çağrıştırıyor? Hangi burç olabilir sizce? Benim de burcum bu arada. Ben Aslan burcuyum. Ateş grubuyum yani. Ateş grubundan birisi olma ihtimali belki olabilir arkadaşlar. Belki sevdiceğiniz zaten bir ateş grubudur. Ateş gruplarında birazcık ego olabiliyor. Biraz ön planda olma isteği, kendini gösterme isteği. Ama siz bunu çok güzel dengeleyeceksiniz diye düşünüyorum. Ya da belki bu siz de olabilirsiniz. Hani çok yönlü yapıyorum hep yorumlarımı. Hani bir bakın bakalım hayatınızda şu an böyle biraz burun kıvırdığınız hani ya da kendinizi çok üstün gördüğünüz aslında belki çok haklı olarak ne olabilir hayatınızda? Şöyle bir bakın derim. Ya da arkadaşlar kendinizi güçsüz gördünüz. Aslında o da bir egodur ama şimdi konu çok uzayacak diye o konuya çok girmeyeceğim. Yani kendinizi çok üstün görmek de bir egodur. Kendinizi çok aşağıda görmek de bir egodur. Belki bunun artık biraz dengelenmesi gerekiyor olabilir hayatınızda canım arkadaşlarım. Tamam, harika gidiyoruz. Hadi bakalım ilk başlangıcı yaptık. Yüksek frekanslar geldi. Çok güzel başlama enerjileri geldi. Harikayız. Peki başka nedir? Hani blokajlar olabilir mi? Neler olabilir? Şimdi artık çok sırasıyla gitmiyorum arkadaşlar. Anda ve akışta e, hani birbirini takip eden kartları ard arda söyleyeceğim. Bakın bu kart buna biraz tekabül eden bir kart ama bambaşka açılardan. Burada bir kibir kartı geldi. Bakın ya ilk hissettiğim şey bir küslük varsa hayatınızda azıcık kibir yapıyorsanız, kibirden kastım aslında tam kibir kelimesi burada anlatacağım şeyi karşılamıyor olabilir ama ya ben haklıyım, ben mi şimdi haklıyken gidip özür dileyeceğim de gidip konuşacağım o kişiyle dediğiniz durumlar varsa ve sizi çok zorlamayacaksa ya da en azından üzerinde birazcık düşünebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz hayat su gibi akıp gidiyor arkadaşlar. Bu kart sana der ki yani gereksiz egoyu, gereksiz kibir artık bırak. Ne kimseden üstünsün ne de düşüksün. Ve hayat çok hızlı akıp geçiyor. Eğer ki duygularını dile getirmen gereken, belki de barışman gereken birisi varsa, bilmiyorum hani bunu en iyi siz bilirsiniz arkadaşlarım. Belki de tekrar bir zeytin dalı uzatabilirsiniz. Gereksiz egoyu, gereksiz kibri, gereksiz haklı olma çabalarınızı eğer ki bırakabiliyorsanız bir kenara, belki de o kişiyle ilgili küçük bir adım, bir küçük mesaj belki atabilirsiniz. Belki bu hani yani araya mesafe girmiş ya da soğukluk girmiş bir ilişki de olabilir arkadaşlarım. Eski sevgili vesaire olabilir ya da tam bir ayrılık değil de böyle biraz ego savaşları girmiştir araya. Ya da çok haksızlığa uğramışsınızdır, çok çabalamışsınızdır hani hakkınızı göstermek için. Ama o kişi de anlamıştır hani sizin haklı olduğunuzu. Ama siz artık bir kere ipler kopunca hep kopuyordur ya sizde. Ya da bir kere araya soğukluk girirse bir daha asla yüzüne bakmam gibi bir hani ruh halinde olabilirsiniz. Bilmiyorum kimler şu an uyumlanıyor bu dediklerimle.
Ama bu kart der ki o ilişkiye belki bir şans daha verebilirsin. Hani şu gururunu, şu haklı olma çabalarını ne kadar gerçekten öyle olsa da belki bir kenara atabilirsin ve bir zeytin dalı uzatabilirsin diyor size arkadaşlarım. Ha bir de tabii ki şunu da hissediyorum. Bu hayal her neyse, yani bu hayale ben hani layık değilim. Bakın gene hayalden bu sefer kendinizi aşağıda görüyorsunuz. Bunları da bırakmanız gerekiyor olabilir. Hemen burada bir şifa aksın mı? Bence aksın. Şu taşı koymak istiyorum. Bakın Rainbow Quartz kristali. Çok güzel bir kristal. Harika bir doğal taş. En sevdiğim doğal taşı nasıl da parlıyor. Sadece izin verin. Bu neyse bu konu arkadaşlarım. Bu bir küslük ya da barışma durumu olabilir. Kendinizi bir şeyden aşağıda görme durumu olabilir ya da yukarıda görme durumu. Biraz şu kartla da bağlantılı. İzin verin buraya şöyle güzel bir şifa enerjisi aksın. Burası güzelce bir şifalansın. Çok güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada e, bakın kökler kartı geldi. Şimdi buna benzer başka bir kart açıkçası iki gruba da geldi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bugünkü açılımda, az önceki açılımımızda. Şimdi arkadaşlar burada biraz ait hissedememe hisleriniz olabilir. Kök çakrada birazcık sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Eğer sorunlar yaşıyorsanız ne olabilir? İşte cinsel hayatta biraz aksamalar olabilir öyle diyeyim. Ya da bir tutku eksikliği olabilir. Ait hissedememe en büyük sinyalidir. Yani hiçbir şeye, hiçbir yere, hiç kimseye ait hissetmiyorsunuzdur. Ama hep hayalinizde işte şu olursa ben oraya ait hissedeceğim. İşte şöyle olursa sanırım o zaman ait hissedeceğim. Bakın öyle olmuyor aslında arkadaşlar. Eğer sizin kök çakranızda sorun olursa ya da güçlü olmazsa kökünüz, o kök çakranız, inanın hayal ettiğiniz ülkeye de taşınsanız, ruh eşi de hayatınıza gelse, ya bir zamandan sonra belki ilk zamanlar değil ama bir zamandan sonra kök çakra gene böyle sallantıda olduğu için gene ait hissedemeyebilirsiniz. O yüzden lütfen kök çakrayı güçlendirin. Çok basittir aslında. Hatta buraya da bir ne koyalım? Buraya da güzel amatesimizi koyalım mı arkadaşlar? Çok sevdiğim bir doğal taş yine. Bakın of parıl parıl parlıyor. Bu da sizin biraz kök çakranızı güçlendirsin. Böyle buraya güzel enerjiler aksın istiyorum. İzin verin, kabul edin. Ve diğer bir kök çakra güçlendirme çalışması ise tabii ki kırmızı renkten faydalanabilirsiniz. Bu daha önceki açılımda da geldi, belki size gelmişse yapıyorsunuzdur belki, bilmiyorum ama ben hani görevim, söylemem lazım. Kırmızı rengi kullanabilirsiniz. Eğer kadınsanız, oje sürüyorsanız en basiti, bakın ben çok severim. Şimdi rengi biraz değiştirdim ama genelde hep kırmızı renk kullanırım. Kök çakrayı güçlendirdiğine inanıyorum çünkü. Aralarda hani kırmızı tişört giyebilirsiniz. Kırmızı iç çamaşırı giyebilirsiniz. O enerjinin de çünkü bir rengin de bir enerji frekansı var arkadaşlarım. Alanınızda bir kırmızı mum yakın. Akşamları bırakın yansın şöyle bir kenarda. Onun enerjisini alın üzerinize. Yani renkten faydalanabilirsiniz. Bir de en basit çalışma, hep söylediğim gibi sağ elinizin avuç içine, cinsel bölgenizin birazcık üzerine, şöyle göbek deliğinizin de biraz altına, yani birinci çakra bölgeleri orası biliyorsunuz. O bölgeye şöyle genişçe koyun ve sadece niyet edin. Deyin ki Allah'ım en iyi ve en yüce şekilde kök çakramın, ve her zaman için tek bir çakra çalışmayın. Hepsi dengelensin. Ama önce kök çakra deyin ve diğer bütün çakralarımın %100 dengeye gelmesine niyet ediyorum. Lütfen dengeye getir Allah'ım deyin. Şifa Allah'tan zaten arkadaşlar. Ve bu şekilde bir imgeleme yapabilirsiniz. Birkaç saniye eliniz kök çakranız öyle durabilir. Orada bir kırmızı bir ateş topu, kırmızı bir küre hayal edebilirsiniz ya da sadece kırmızı bir renk hayal edebilirsiniz. Bu da sizin kök çakranızı güçlendirir arkadaşlarım. Çok güzel. Peki bakalım başka neler var? Evet, büyük bir değişim sizi bekliyor diyebilir miyiz? Öyle bir deriz ki, ama hiç merak etmeyin, siz bu değişime çok muhteşem adapte olacaksınız arkadaşlarım. Bakın, bakın değişim kartı geldi. Büyük bir değişim sizi bekliyor. Bu şeye de tekabül eden bir karttır tarotta, yanlış hatırlamıyorsam. Kader çarkı kartına 10 numara çünkü. Çok büyük bir değişim kapıda. Size hiç ürkütmesin. Benim bütün açılımlarım biliyorsunuz %100 pozitif enerjidir. En negatif görünen kartı bile hep pozitif şekilde zaten yorumlarım. Ve bu değişim arkadaşlar, bakın yakın zaman içerisinde bir şeyler değişebilir hayatınızda. Bir şeyler bitebilir, bir şeyler başlayabilir vesaire. Ve hep tabii ki yorumlarımızı şimdi sizin o dileğiniz için yapacağımız için bu değişimler, bilin ki
Ee, Eğer sizi konfor alanınızdan hele çıkarıyorsa aslında sizi hayalinize taşıyan bir köprü olabilir. İşte hayaliniz diyelim ki şurada, şurada sizin hayaliniz ve siz buradasınız. Öyle bir fırsat, öyle bir değişim çıkar, öyle bir şeyler sarsılır ki hayatınızda. Fakat aslında yeni bir köprü kuruluyordur. Ay nasıl da bağlıyorum ama. Vallahi şu an kendimi övmesim geldi arkadaşlar. Ama hissettiklerimi söylüyorum. Yani bir şey gidiyor diye üzülmeyin, onu söylemek istiyorum. Birileri gidiyor diye sizin frekansınızla eşleşmiyordur. Tutmak için lütfen zorlamayın. Bu bence bu zamanda yani e, bu yaşadığımız çağda diyeyim. Artık sonuna geldik yani bir şeylerin. Ben bunu çok güçlü hissediyorum. Bakın yapıyorsunuz elinizden geleni ama bir şey yürümüyorsa ya artık kendinizden verme noktasına da bırakın derim arkadaşlar. Bırakın, salın gitsin lütfen. Tutulmayın o enerjilere. Çünkü alanınızda zaten binlerce bakın çok güçlü kartlar geldi. Hele ki alttaki kartlar off diyorum yani o kadar olur. Bu kadar güçlü enerjilerle sarıp sarmalanmışken hele bir de kök inanç, kök demişim. Ya bakın kök inanç da yapabilirsiniz bu arada. Theta Healing. Videolarım var. Bir sürü videolarım var. Her ne kadar kanal şu an tarota dönmüş gibi görünse de bugüne kadar çektiğim onlarca şifa videoları var. Orada kök inançlar nasıl değiştirilir ona da bakabilirsiniz. Şimdi kökü görünce aklıma geldi. Yani arkadaşlarım gitmesi gerekeni lütfen artık tutmayın. Bir şeyler sarsılmaya başlarsa hayatınızda olumlu anlamda bir izin verin, meraklı kalın, çocuk merakıyla. Bakalım neler olacak deyin. Tamam deyin, gitmesi gereken gitsin deyin. Çünkü siz yani inanın hani zorluk gibi görünse de şu kart değil bence aslında. O geçiş evresinde arkadaşlarım dimdik ayakta kalacaksınız. Ya birileri gitse de siz ayakta kalacaksınız. Bir şeyler sarsılıyor gibi olsa da siz çok güçlüsünüz ve adapte olma yeteneğiniz var sizin. Bakın güç kartınız da geldi. Ne kadar eşdeğer ya gerçekten. Eğer ki siz bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsanız, bir şeylerin kayıp gittiğini düşünüyorsanız, tabii konudan konuya değişir ama hani ola ki elinizden geleni de yaptıysanız ama olmuyorsa, yürümüyorsa bir şeyler, siz yeni açığa çıkacak o değişimle birlikte yeniliklere adapte olabilecek güçtesiniz. Hatta siz var ya aslında konfor alanından inanın bakın en kolay çıkabilecek grupsunuz bence. Ben onu çok yoğun hissediyorum. Hem başlangıç enerjileri var, hem çok çalışkanlık enerjisi var. Ondan sonra değişimin zaten sinyalleri burada var. Bir de çok güçlüsünüz arkadaşlar. Ya sağlam da bir egonuz var ki ego kötü bir şey değil bu arada. Yeter ki dengeli olsun, kibre kaçmasın. Çünkü ego sağlam ve sağlıklı ve dengeli olduğu zaman biliyorsunuz biz kendimizi çok iyi ifade edebiliriz. Bir hayalin peşinden gidecek motivasyonumuz olur, engelleri aşarız. Bu sağlıklı bir ego gerektirir. Ve değişim sizi korkutmasın. Siz her koşula uyum sağlayacak güçtesiniz arkadaşlarım. İlk başta birazcık hani sarsıcı olur ya o değişimler. Bakın siz kolayca geçeceksiniz. Adapte olma kartıdır. Bakın ve kolayca adapte olacaksınız. Ve bakın daha sonra neler oluyor hayatınızda arkadaşlar. Hemen bakalım. Resmen film kareleri gibiydi. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Biraz sırası değişecek. Evet. Şimdi burada biraz derin kartlar geldi. Şunları başa almak istedim arkadaşlarım. Burada bakın sizi harekete geçiren bir karttır. Burada düşünen yazmış. Ya çok fazla düşünmeyin. Yani nasıl diyeyim? Özellikle bu hayaliniz konusunda tabii ki çözümler arayın. İşte hesap kitap yapacaksanız yapın. Strateji yapacaksanız yapın. Ama bu fazla düşünmeyi ifade eden bir karttır arkadaşlar. Ve biraz alanı hafifçe bir karanlıktır. Yani çok öyle hayırlı bir şekilde düşünmek değil de düşün düşün şeydir işin kartıdır yani açıkça söylemek gerekirse. Eğer ki çok fazla düşünürseniz bu sizin hareket etme enerjinizi biraz kısabilir, baltalayabilir arkadaşlar. Bu kadar da destekleniyorken ben derim ki bu kart geldiğine göre diyorum yani biraz artık harekete geçin lütfen. Neyse o hayaliniz ya aşk olur, ilişki olur, yapabileceğiniz ne var bilmiyorum. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Yani ilişki konusunda bile bence her zaman yani elden gelen bir şeyler vardır. Evden çıkmak, yeni mekanlar keşfetmek, birazcık sosyalleşmek, biraz hani görüntümüze, üstümüze, başımıza, saçımıza, makyajımıza ya da neyse erkeksek vesaire hani o görüntümüze dikkat etmek bile, özen göstermek bile bence bir emektir. Hem de hiç küçümsenmeyecek bir emektir. Bu kart çok fazla düşünme, çok fazla düşünmek, çok detaylarda boğulmak senin enerjini düşürüyor diyor. O yüzden bu hayal için artık harekete geçme zamanı diyebiliriz arkadaşlarım.
Ve burada biraz derin bir kart geldi. Bu anlamını size bırakacağım. Bakın, neden diye soruyor. Ben sadece ilk hissettiğimi söyleyeceğim. Belki siz farklı şeyler hissediyor olabilirsiniz. Şimdi yani öncelikle şunu söylemeliyim ki hayalinizin enerji alanı çok güzel, tertemiz. Yani şöyle bir gıdımcık bile, bakın şöyle parmağımla göstereyim. Bir gıdımcık bile negatif enerji yok. Siz de zaten görüyorsunuz. Ne bir kılıçlar saplanmış bir kart var, ne başka bir şey var. Muazzam güzel bir yumuşacık ve hatta parıl parıl enerjiler var. Ama nedendir bilmiyorum. Bu size neden bu hayali istiyorsun diye soruyor. Bilmiyorum, belki orada bir farkındalık gelecek size arkadaşlar. Bu aşk olabilir, neden istiyorsun? Bu iş olabilir, neden istiyorsun? Neden o deneyimi istiyorsun? Çünkü eğer bilirseniz niye istediğinizi, ama söze dökün, tamam mı? Bakın, bir teta seansı gibi oluyor resmen bizim açılımlar. Yani bunun size hediyeleri ne olacak gerçek olduğu zaman? Belki de çünkü bu motivasyona ihtiyacınız olabilir arkadaşlarım. Özellikle de iş türü bir hayalse bu, yani kariyer, işte bolluk, bereket gibi bir şeyse ya da bir şey almaksa vesaire. Neden olduğunu kendinize hatırlatın. Neden onu istiyorsunuz? Neden bu yolu tercih ettiniz? Bu soruları belki sormanız gerekiyor olabilir kendinize canım arkadaşlarım. Bu böyle bir kart. Bunu fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu çok kişisel. Ama biraz sorgulamanızı istiyor sizden. Ve belki de netleşmenizi de istiyor olabilir. Hani niye istediğimizi bilirsek, o şeyi, sebebini bilirsek çok daha net oluruz arkadaşlarım. O yüzden bu böyle bir sorgulama kartı geldi. Tamam, bunu da aldık, kabul ettik diyelim. Peki bakalım ne geliyor? Of, çok güzel ya. Bakın, şu iki kart o kadar tatlı geldi ki, o kadar güzel geldi ki. Ya tüm kalbimle niyet ediyorum ki valla yükleriniz varsa arkadaşlar, şu an canınız sıkan bir şeyler varsa sizi ferahlatsın, sizi böyle gülümsetsin, ışığınızı yükseltsin. Çünkü artık bakın, ilk kart muazzam güzel gerçekten. Süt ve hani neydi? Bal. Ha, çok da severim. Süt ve bal banyosu yapan bir fil görüyorsunuz. Bakın, bu çok çocuksu bir enerjidir. Bu yani pür pak bir neşe enerjisidir arkadaşlar. Evet, bu enerjiyi, bu tatlı enerjiyi tabii ki bu hayalinizin gerçekleşmesi size yaşatacak olabilir. Ama bana soracak olursanız bu zaten alanınızda var sizin arkadaşlarım. Ya belki bilmiyorum, belki size mutluluk veren, şöyle neşe veren şeyleri belki biraz daha hayatınıza alabilirsiniz. Belki bu aralar çok çalışıyorsunuz, çok yoruyorsunuz kendinizi ve hiç kendinizi şımartmıyorsunuz. Burada çok şımarık, yani şımarmış, yani zevkten, resmen mutluluktan şımarmış bir bebek fil var. Bir baby fil var burada. Belki birazcık kendinizi şımartabilirsiniz. Çünkü inanın, o da enerjinizi yükseltecek arkadaşlarım. Ve çok destekleniyorsunuz. Çok güzel fırsatlar. Böyle hani kaymağını yemek derler ya, ya ne kadar şanslısın ya. Nasıl da her seferinde böyle kaymağını yiyorsun derler ya. Öyle bir enerji hissediyorum. Çok şanslısınız gerçekten de. Hayatınızda şöyle harika bir gökkuşağı açacak inşallah arkadaşlarım. Ve arkada da bir silik bir yüz var. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Bakın. Ben öyle bir şey gördüğüm zaman her zaman yüce yaratıcı diyorum. Her zaman desteği ve sevgisi sizinle birlikte ve aynı zamanda tabii ki bolluk bereketin artmasını simgeleyen, yani yegane kartlardan bir tanesidir arkadaşlarım. Ve e, evet, hepsi budur. Başka bir şey ekleyecek miydim diye kala kaldım orada. Kart o kadar tatlı ki ben de bunu şöyle bir yere koyacağım şimdi, açılım bitince. Öyle biraz bakasım geldi karta, çok güzel. Ve bakın, burada da artık parlama kartı geldi. Yani arkadaşlar, artık parlamanızın zamanı geldi. Lütfen, lütfen artık bahaneleri bir kenara koyalım. Silkelenelim, çıkalım şu varsa eğer düşük enerji, ki sizin alanınız çok güzel bu arada, ama hani belki birkaç kişi varsa aranızda. Çünkü hakikaten parlama zamanınız geldi arkadaşlarım. Işık saçıyorsunuz. Çok güzelsiniz. Çok yüksek bir enerjiniz var. Ve ille bu hayalin gerçekleşmesini beklemeyin. Şimdiden ışığınızı yükseltin, görünür olun, kendinizi özgüvenli bir şekilde ifade edin. Şimdi hemen bu karta biraz enerji göndermek istiyorum. Bu alan biraz daha güçlensin istiyorum. Şöyle gene bir kristal taşımızı alalım. Bakın, kuvars kristali, devasa, şöyle kocaman bir kristal, çok hoşuma gidiyor. Şöyle bunu dikey pozisyonda koyalım. Ekranda görünüyor mu acaba? Herhalde görünüyor. Burada da şöyle güzel, o güzel ışığınız daha da yükselsin. Ya zaten bu hayali çekecek olan alanınıza sizin bu ışığınız arkadaşlar. O yüzden lütfen kök çakra çalışmaları yapın.
aura bedeni temizliği çalışmaları yapın. Bu kanal, yani kanalım diye demiyorum ama her şey var içinde. Tüm bu ihtiyaç hissettiğiniz şifa çalışmaları var. Biraz şöyle başlara gittiğiniz zaman göreceksiniz. Hatta e, yani Instagram'dan da bilmiyorum, beni takip ediyor musunuz? Takip edebilirsiniz. Hatta Insta'da ekstra abone olabilirsiniz eğer ki isterseniz tabii ki. Çünkü her gün güne yüksek bir enerjiyle başlamanız için çok güzel kart paylaşıyorum sadece abonelerim için. Ve daha bir sürü atölye çalışmaları vesaire yapıyoruz. Videolar YouTube'da da yükleniyor katıl üyeleri için. İstiyorsanız hani onlardan da faydalanabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi bakın, sincabınız da bütün bu açılımı dinledi ve sizi onaylıyor. Ve size bakın ne diyor sincap ruhu? Kendinize inanın diyor arkadaşlar. Bu kadar. Ya tek ihtiyacınız olan gerçekten de kendinize olan inancınızı güçlendirmek. Ve kendinize olan inancınız aslında biraz da nasıl güçleniyor biliyor musunuz? Bu benim kendi bakış açım. Yani din, dil, ırk, yani ne olursa olsun ama sizden daha yüksek bir güce eğer inanabilirseniz, yüce yaratıcıya tabii ki, yani ondan da alacağınız destekle o yalnız olmadığını bilmek, desteklenmek o kadar alanınızı güçlendirecektir ki arkadaşlarım. Bunu da sadece yani ek olarak söylemek geldi içimden. Bilmiyorum, katılır mısınız? O zaman hani hem kendinizi çaresiz hissetmeyeceksiniz, ona böyle bir sırtınızı dayayacaksınız. Oradan aldığınız güçle de kendinize olan inancınız da daha da güçlenecek. Bu da böyle bir mesaj olsun sizler için. Şimdi bu kart ise bir aşk mesajı içerecek. Aşk destesi çünkü. Bu hep aşk dolu mesajlar var. Böyle buram buram çok romantik mesajlar var arkadaşlar. Bekar arkadaşlarımız için olabilir. Bir bakın ne gelecek. Evli olanları da kapsar. Aslında herkesi kapsar. Yani aşkı seven herkesi kapsar. Evet. Hadi bakalım çevirelim. Sıcacık bir kart. Buram buram aşk kokan. Bakalım ne var alanınızda. Of diyorum ya. Of, çok güzel geldi arkadaşlar. Ben de şu an karta yükseldim. Bakın, kimya kartı geldi. Yani eğer ki hayatınıza biri girecekse, bekarlar için söylüyorum, yakın zaman içerisinde bu e, kimyanızın çok tuttuğu birisi olacak. Yani biraz da hafif de bir tehlike vardır ama kötü anlamda değil. Yani hani aklınızı başınızdan alma anlamında söylüyorum ve bir şeylerin çok hızlı ilerlemesi anlamında söylüyorum. Siz ne demek istedim? Bence şu an anladınız arkadaşlar. Hani o kadar böyle karşı koyulamayacak bir tutku enerjisi var ki, bir çekim enerjisi var ki, e, hani birazcık dikkat edin derim. Sakin olun derim. Ama temiz bir enerjisi var kartın aynı zamanda. Sadece sizi birazcık hazırlıyor bu tutkulu birlikteliğe arkadaşlar. Belki de zaten partnerinizle böyle bir ilişkide olabilirsiniz. Ya da bu anlamda belki de biraz daha ateşli, yani ay cümleye dökemedim. Biraz ilişkinin ateşi harlanacak olabilir. Yani güçlenecek olabilir. Çünkü zaten böyle bir kimyanız vardır hani sevdiceğinizle. Belki bu aralar özellikle özel paylaşımlar anlamında biraz daha tutkulu günler ve geceler mi diyeyim acaba, sizi bekliyor olabilir canım arkadaşlarım. Evet, buralar şu an aşkla alev alev yanmıştı. Ve bunun üzerine de bir tane de melek mesajımıza bakalım. Bakalım nasıl bir destek mesajı gelecek meleklerden size. Ay, çok tatlı geldi. Bakın arkadaşlar, huzurun sesi kartı geldi sizin için. Ve altına diyor ki iç huzur, dinginlik ve denge. Çok güzel. Bunu da şöyle dik vaziyette koymak istiyorum. Bakalım arkadaki unicornlar bunu destekleyecek mi? Evet. Çok güzel. Oradan da size güzel bir huzur enerjisi alanınıza aksın. Canım arkadaşlarım, bitti mi? Bitmedi ama bitmek üzere. Şimdi diğer iki gruba da yaptığımız gibi, bilmiyorum bunu daha önce görmüş müydünüz? Benim güzel kesem. İçinde bakın şöyle birazcık göstereyim size. Zarlarım var arkadaşlar. Üzerlerinde çok tatlı resimler var. Ve aslında bu zarlar biliyor musunuz? Benim öğretmenlik yaparken almıştım Tayland'da. Çocuklarla oyun oynamak için almıştım. Onlara böyle İngilizce konuşturmak için aslında almıştım. Fakat ne hikmetse benim de işte yaratıcılıkta sınır tanımıyordum gerçekten. Ve bunu kehanet zarları olarak kullanmak istedim. Yani açılımlarımda destek zarları olarak. Hepsini teta frekansıyla, sevgiyle kodladım. Şimdi bakalım, sizin için 3 tane çekeceğim. Sonra da his yüklemelerimizi de yaparız. Şurada 3, tamam. Teşekkür ederim. Birazcık şöyle şakır şakır çalkalayalım. Hazır mısınız? Ve fırlatalım bakalım ne gelecek. Oy, çok güzel geldi arkadaşlar.
Birazcık dinlenmeye ama ihtiyacınız olabilir. Çok mu yordunuz kendinizi? Bunları böyle kısa kısa yorumlayacağım. Şöyle bir koltuğa yaslanın. Biraz keyif yapın. Bunu belki bakın bu kartı birazcık destekleyen bir zardır bu. Biraz dinlenme, biraz şöyle bir keyif alma, hayatın tadını da çıkarmak. Şöyle ayaklarınızı uzatın, açın en sevdiğiniz dizinizi. Avrupa Yakası mı olur? Bilmiyorum artık, yoksa güncel dizilerden bir şey mi olur? Ben Avrupa Yakası'nı çok seviyorum. Milyon kere izlemişimdir, yine bıkmam. En büyük terapim benim. Bu koltuk da biraz terapik olduğu gibi sanki. Yani biraz keyfinize bakın, dinlenin mesajını hissettim burada alanınızda. Bakın diğer kartınız, ay çok tatlı ya. Müzik kartı geldi. Yani bu da açıkçası gene biraz bağlantı hissettim. Müzik bizi çok biliyorsun çok rahatlatır. Hem rahatlatır hem enerjimizi yükseltir. Neye göre tabii, hangi müziği dinlediğinize göre. Ve direkt düz anlamıyla şu an hissediyorum. Bilmiyorum, belki zaten yapıyorsunuzdur ama biraz daha müzik dinleyin arkadaşlar. Ama lütfen ne dinlediğinize dikkat edin. Tabii tercih sizindir. Arabesk çok takılıyorsanız, çok böyle ağlak, düşük frekanslı, kurban psikolojisine giden, işte bana niye yaptın, senden öcümü alacağım, şöyle de böyle de. Eğer ki dinlemek hani size iyi geliyorsa, enerjinizi yükseltiyorsa okey, hiçbir sorun yok. Ama farkında olmadan belki modunuzu düşürüyor olabilir dinlediğiniz müzikler. Bir dikkat edin derim arkadaşlarım. Söz büyüdür deriz ya. Ve bakın, aşk ya aşk. Elle de aşk diyorum arkadaşlar. Zaten alanınızda bir enerjisini yansıttı bize. Çok güzel yansıttı hem de. Ve de ne dedi? Bekarlar için hani özellikle. Kimyanız öyle bir tutacak ki dedi. Nokta 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 diyorum. Ve burada da her anlamda tabii ki alabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir gelecek olabilir. Çok nasıl derler, pure, yani saf bir enerji hissediyorum burada. Böyle bebeksi bir enerji var. Hayatınıza biri gelecek olabilir. Sevdiceğinize ilişkiniz şifalanacak olabilir. Ya hiçbir şey olmasa bile kalbiniz şöyle bir ferahlayacak arkadaşlarım. Bakın, bu kalp sizin kalbiniz çünkü. Kalbinizdeki yükler güzelce yüce yaratıcının izniyle çok güzel bir şekilde yüklerinizi bırakacaksınız. Kalbiniz tekrar belki aşık olacak, yeniden sevecek, yeniden belki böyle kapılarını kocaman açacak. Çok güzel bir kart, kart demişim, çok güzel bir zar geldi. Bakın, şöyle geldi üçü sizler için. Çok güzel. Bu da size şifa olsun. Ve son bir kez duyalım zilin sesini. Tüm bu hayalleriniz en yüksek hayrınız olacak şekilde kolaylaştırıcılar gelsin. Bu şimdi aynı zamanda bir şifa çalışmasıydı. Bakın, bütün bu açılımı dinlerken niyetinize odaklandınız, oradaki enerjileri büyüttünüz, manifest yaptınız aslında. Vallahi ne ararsanız var arkadaşlar bizim açılımlarda. Hepsi size şifa olsun. Hadi gelin güzel güzel hislerimizi de alanımıza alalım, kabul edelim. Sonra da vedalaşalım. İsterseniz güzel mumlarımıza odaklanın. Romantik romantik ya da lotus çiçeğimize, ya da sadece gözlerinizi kapatın ve sadece beni dinlemeniz yeterlidir. Hemen başlayalım. Her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'ım en iyi ve en yüce şekilde lütfen bu üçüncü grup arkadaşlarım için şu hisler alanlarına yüklensin. Çalışkan olmak, emeğin karşılığını almak, kolaylıkla, keyifle çalışmak, keyifle çalıştığın işlerde olmak, eylemlerde olmak, görülmek, duyulmak, takdir edilmek, yeni fırsatların karşımıza çıkması ve bizim bunları görebilmemiz, bunları fark edebilmemiz ve alanımıza alıp kabul etmemiz ve bu fırsatları en güzel şekilde değerlendirmemiz ve hayatımızda sağlamlaştırmamız, parlamamız, ışık saçmamız, kök çakramız başta olmak üzere bütün çakralarımızın %100 dengeye gelmesi, dengede olması, kibirden, gereksiz egodan uzakta, kendimizi hiç kimseden yüksekte görmeden, kendimizi hiç kimseden aşağıda görmeden yaşamanın hissi, değişimlere ayak uydurmanın, değişimlere kucak açabilmenin, hayrımıza olacak, sadece hayrımıza olacak değişimlere kucak açabilmenin, yeri geldiğinde konfor alanımızdan güvenli bir şekilde yaratıcının koruması altında olduğumuzu bilerek çıkabilmenin ve yeni şeylere başlayabilmenin, o aşkı hayatımıza alıp kabul edebilmenin, o güzel aşkı yaşamaya layık olduğumuzu bilmenin, o güzel çekim enerjisine kendimizi açmanın, kendimize inanmanın, hayatın o kaymağını, o tadını da alabilmenin, o güzellikleri de yaşayabilmeye hakkımız olduğunu bilmenin,
Bir hayali istiyorsak onu neden istediğimizi bilmenin ve netleşmenin nasıl hissedildiği lütfen alanınıza yüklensin. Yüklenmesini kabul eder misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şifa olsun canım arkadaşlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Akşamı da yaptık böylece birlikte. Havayı da kararttık. Evet, şöyle biraz manzarayı size acaba gösterebilir miyim? Evet, şöyle. Evet, hiçbir şey görünmüyordu. Neyse. Şöyle mumlarımızı tekrar gösterelim. Öpüyorum sizi canım arkadaşlarım. Dilerim ki dilekleriniz, niyetleriniz ki zaten güzel bir enerjiniz olduğuna inanıyorum. En güzel şekilde tezahür etsin dilerim. Yüce Yaratıcı her zaman sizinle olsun. Ben de sizinleyim. Her zaman buradayım. Sizin için buradayım. Öpüyorum hepinizi. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.